Hanımlar beyler, ben İrfan Emsen. Belki evlerinizde yemek veya spor yaparken, otobüste, belki de bisiklet turunda ya da özel araçlarınızda. Gözünüz yolda, kulağınız bende, yol arkadaşınız olacağım. Şimdi hazırsanız sizler için seslendirdiğim Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar adlı eserini dinlemeye başlayabiliriz. İnsana ne kadar toprak lazım? Şehirde yaşayan ve bir tüccarla evli olan abla, köydeki kız kardeşini ziyarete gitmişti. Kardeşi ise bir köylüyle evliydi. Semaver başında toplandıklarında, abla kent hayatının güzelliklerinden, yaşamlarının ne kadar rahat olduğundan, ne kadar güzel giyindiklerinden, çocukların şık elbiseler giyinip kuşandıklarından, lezzetli yiyecekler yiyip tiyatrolara, eğlencelere nasıl gittiklerinden 1'e 1000 katarak söz etmeye başladı. Kız kardeş bu sözlere alındı ve sonra da alsatçı kocasının hayatını yerin dibine batırıp köy yaşamını ne çok beğendiğini anlatmaya koyuldu. "Yaşadığım hayatı sizinkiyle değiştirmem," dedi. "Kaba bir hayatımız olabilir ama en azından kafamız rahat. Bizden daha iyi yaşadığınız doğru. Evet. Ne var ki gereksinimlerimizden daha çoğunu kazanmanıza karşın her şeyinizi bir anda yitirebilirsiniz. Atasözünü duymuşsundur. Kârla zarar kardeştir. Bugün ekonomik durumu iyi olanlar bir bakmışsın yiyecek ekmeğe muhtaç olmuş. Bizim hayatımız daha güvenli. Belki o kadar imrenilesi değil fakat çok varlıklı olmasak da yiyecekten yana sıkıntımız yok." Abla alaylı bir sesle, "Elbette bu yiyecekleri domuzlarla ve ineklerle yemek istersen. Sen kibarlıktan ne anlarsın? Kocan ta şafaktan gün batımlarına kadar çalışsın, siz de çocuklarınızla beraber gübrelerin üzerinde yaşamaya devam edin." Küçük kardeş, "O kadar önemli mi bu?" dedi. "İşimizin kaba ve yorucu olduğuna sözüm yok. Fakat güvenli. Kimselere avuç açmadan yaşayabiliyoruz. Peki siz? Kentleriniz türlü yüz kızartıcı şeylerle dolu. Bugünlerde pek sorun yaratmaz ama peki ya gelecekte? Kocan kumarla, içki ya da kadınla yoldan çıkarsa, her şey mahvolmaz mı o zaman? Böylesi şeylerle sık sık karşılaşmıyor musun?" Aile reisi Pahom, uzandığı şöminenin üstünden kadınların konuşmalarına kulak veriyordu. Harfiyen öyle diye geçirdi içinden. Biz köylü kısmı, çocukluktan başlayarak toprağa ekip biçmeye o kadar kaptırdık ki, böylesi şeyler düşünmeye vaktimiz kalmıyor. Kaygılandığım tek şey toprağımızın az olması. Eğer daha fazla tarlam olsaydı, kimselerden korkmazdım. Abla kardeş çaylarını bitirince giysilerden söz etmeye başladılar. Sonra da bulaşıklarını yıkayıp yattılar. Ne var ki şeytan şöminenin yanında durup bütün konuşmaları dinlemişti. Köyde yaşayan kadının kocasını övmesinden, adamınsa daha fazla arazisi olsa kimselerden korkmayacağını düşünmesine sevinmişti. "Oyun başlıyor," diye düşündü şeytan. "İstediğin kadar toprak verip seni egemenliğime alacağım." Köyün yakınında yaklaşık 300 dönümlük çok büyük bir toprağa sahip bir hanımefendi yaşıyordu. Köylülerle hiçbir sorunu olmamıştı bu kadının ama yanına eski bir askere yanaşma olarak alınca işler bozuldu. Bu yanaşma kestiği para cezalarıyla herkese yaka sektiriyordu. Pahom elinden geldiğince özenli olmaya çalıştıysa da başına sürekli aynı şey geliyordu. Atı hanımefendinin yulaflarına dalıyor ve bir ineği hanımefendinin bahçesine giriyor, danaları hanımefendinin otlaklarında otluyor, o da bütün bunlar için para cezasıyla karşılaşıyordu. Söylene söylene cezayı ödeyen Pahom, öfkeyle gittiği evinde bütün acısını karısından çıkarıyordu. Bütün yazı yanaşma yüzünden kötü geçirdi Pahom. Kış gelip de sığırlar ahırdan çıkamayınca ancak rahatlamıştı. Varsın hayvanların yiyeceğini kendi versin de.
En azından derdi, tasası yoktu. O günlerde başlayan dedikodulara göre hanımefendi arazilerini satacaktı. Ana yoldaki hanın sahibi bu arazileri almak için girişimlere başlamıştı. Bu haber köylüleri çok kaygılandırmıştı. Arazileri hancı alırsa diyorlardı, kesilecek cezalarla hanımefendinin yanaşmasını bile mumlar atır bize. Hepimizin geçimi o arazilerden. Köylüler toplaşıp hanımefendiye giderek arazilerini hancıya satmamasını isteyip daha yüksek bir bedel önerdiler. Hanımefendi arazilerini onlara bırakmaya razı oldu. Sonraları köylüler kendilerinin bütün arazileri alması için uğraşmaya başladılar. Böylece bütün toprakları ortaklaşa ekip biçebilirlerdi. Bu konu hakkında tartışmak için kaç kez bir araya geldilerse de bir çözüme ulaşamadılar. Şeytan araya nifak tohumları ekmişti çünkü. Nihayet bu toprakları her birinin alabileceği ölçüde paylar halinde alması kararına vardılar. Hanımefendi onların bu önerisine de evet dedi. Aradan biraz zaman geçince Pahom komşularından birinin 50 dönüm arazi aldığını, paranın yarısını hemen, kalanını bir yıl sonra ödeyeceğini duydu, içi hasetle doldu. Vay canına dedi içinden. Arazilerin hepsi elden çıkarılıyor. Bense bir karışlık yer bile alamayacağım. Gidip karısıyla konuştu. Herkes alıyor dedi. Ne yapıp edip 20 dönümde biz almalıyız. Geçim yükü giderek ağırlaşıyor. Şimdiki yanaşma kestiği cezalarla iflahımızı kesiyor. Biraz toprağı nasıl alabileceklerini düşünüp taşınmaya başladılar. 100 ruble biriktirmişlerdi. Bir tay ve biraz arı sattılar. Oğullarını para kazanması için gurbete yolladılar. Paham'ın maaşını da önceden alıp kayınbiraderine de birazcık borçlandıktan sonra arazi için ödeyecekleri paranın yarısını denkleştirdiler. Parayı yanına alan Pahom, biraz ağaçlı, 40 dönümlük bir yer beğendi. Hanımefendiyle fiyatta anlaşıp tokalaştılar. Pahom, hanımefendiye biraz kapora verdi. Kalan borç için de kente inip senet hazırladılar. Pahom yarısını peşin, yarısını da 2 yıla yayarak ödeyecekti. Artık Pahom da arazi sahibi olmuştu. Borç aldığı tohumları ekti topraklarına. O yıl ürün iyiydi. Bir yılı bile bulmadan bütün borçlarını temizledi. Artık kendi arazisinin efendisiydi. Ekip biçiyor, sığırlarını kendi otlağına salıyordu. Boy atan mısırlarına ve çayırlarına bakmaya gittiğinde sevinçten yerinde duramıyordu. Orada yeşeren her şey onun gözüne daha farklı, daha güzel görünüyordu. Önceleri bu arazilerin hiçbir özelliği yoktu. Fakat şimdi durum tamamen değişmişti. Pahom'un hayatından herhangi bir şikayeti ve yakınması yoktu. Eğer komşu köydekiler onun mısır tarlasından ve otlağından geçmese, keyfi mükemmel olacaktı. Kibarca uyardı birkaç kez fakat köylüler aldırış bile etmediler. Bu yetmezmiş gibi, köyün çobanı da inekleri onun otlaklarına salıyor, hatta geceleri dışarıda bırakılan atlar onun mısırlarına dalıyordu. Pahom kaç kez onları dışarı dehlemiş, sahiplerini ikaz etmiş, kimseciklere dava açmamak için kendini zor dizginlemişti. Günün birinde dayanamadı ve mahkemeye şikayet dilekçesi verdi. Köylülerin topraksız olduğunu, bütün meseleye bunun neden olduğunu, özellikle yapmadıklarını aslında biliyordu fakat şöyle düşünmeden edemiyordu. Ben buna göz yumamam. Aksi takdirde iliğimi kuruturlar. Bir yolunu bulup onlara günlerini göstermeliyim. Onları mahkemeye verip günlerini gösterdi. Yetmedi, tekrar mahkemeye yollandı ve bunun sonucunda birkaç köylü para cezası ödemeye mahkum edildi. Aradan biraz zaman geçince Pahom'un komşuları kinlenmeye başladı.
Kimi zaman hayvanlarını bilerek onun tarlalarına saldılar. Köylülerden biri gece vakti Pahom'un aşığına gidip birkaç körpe ıhlamuru bile kesti. Ağaçlığının yanından geçen Pahom'un dikkatini beyaz bir şey çekti. Birkaç adım yaklaşınca ıhlamur ağaçlarının sadece köklerinin kaldığını, az ileride de kabukları sıyrılmış ağaçlarının olduğunu fark etti, çok öfkelendi. Kestiği bir tek ağaç olsa dert değil diye geçirdi içinden. Aşağılık herif bir sürü ağaç kesmiş. Yapanı bir elime geçirirsem lime lime edeceğim. Sürekli bunu yapanın kim olduğuna kafa yordu. Nihayet, kesinlikle Simon yapmıştır. Başka kimse olamaz diye düşündü. Gidip Simon'un çiftliğine baktı. Bir şey göremedi ama Simon'un yaptığına dair kararı da değişmedi. Bir dilekçe yazıp mahkemeye verdi. Simon duruşmaya çağrıldı. Davaya bir daha bakıldı, onun yaptığına dair kanıt bulunmadığı için salıverilmesi kararı alındı. Pahom'un gözünde uğradığı haksızlık büyümüştü. Bütün öfkesini köy heyetine yansıttı. "Hırsızlar size rüşvet veriyor," dedi. "Namuslu kişiler olsaydınız, hırsızı serbest bırakmazdınız." Pahom kavga etmedi, kimse bırakmadı. Evini kundaklayacaklarına dair sözler de çalınıyordu kulaklarına. Elindeki araziler çoğalmasına karşın, toplumdaki saygınlığı zarar gördü. Aradan geçen zaman içinde pek çok kişinin yeni bölgelere taşınacağı söylentisi çıkmıştı. "Topraklarımdan ayrılmama gerek yok," diye geçirdi içinden. "Birileri taşınırsa bizim yerimiz bollaşır. Onların sattığı toprakları alır, arazilerimi genişletirim. Hayatım iyice kolaylaşır. Hem bu halimin çok iyi olduğu falan yok." Pahom bir gün evinde otururken yolu köye düşen bir çiftçiyi konuk etti. Köylüyü ağırlayan Pahom ona nereli olduğunu sordu. Köylü, Volga'nın diğer tarafından geldiğini, orada yaşadığını belirtti. Pahom bununla ilgilenince adam pek çok kişinin oraya taşındığını söyledi. Bu köyden de oraya taşınanlar varmış. Topluluğa katılmışlar, adam başı 25 dönüm arazi dağıtılmış. Toprak 1'e 1000 veriyormuş. Oraya sadece üstündeki gömlekle gelen köylü, artık 6 at, 2 inek sahibiymiş. Pahom'un içine kıskançlık ateşleri dolarken, farklı bir yerde de adam gibi yaşamak mümkünken, neden burada sefil olayım? Buradaki arazilerimi satıp alacağım parayla orada yeni bir hayat kurarım. Bunca kalabalık bir yerde insanın başı hiçbir zaman dertten kurtulmaz. Yine de önceden gidip bir bakayım diye düşündü. Baharın son günlerinde yola çıktı. Bir vapura binip Volga üstünden Şamara'ya geçti. Yaklaşık 300 mili de yürüyerek geçip adamın sözünü ettiği yere vardı. Orada gördükleri adamın anlattıklarını doğruluyordu. Herkese yetecek kadar arazi vardı. Her köylüye 25 dönümlük ortaklaşa ekilip biçilecek arazi verilmişti. İsteyenler parasını ödeyip bu topraklara daha ucuza sahip olabiliyordu. Durumu yerinde inceleyen Pahom, sonbahara doğru evine dönüp her şeyini satıp savmaya başladı. Arazisini ve hayvanlarını sattı. Topluluk üyeliğinden çıktı. Bahar gelinceye dek bekleyip ailesiyle beraber yeni vatanlarına doğru yola düştüler. Pahom yeni yurtlarına geldiği sıralarda büyük bir köyün topluluğuna alınmaları için başvurdu. Gerekli evrakları düzenleyip ihtiyar heyetine verdi ve onlardan üyelik belgesini aldı. Kendisinin ve oğullarının işlemesi için 5'er hisseden 125 dönüm arazi emirlerine verildi. Pahom gereken bina eklentilerini yaptı. Artık eskisinden 3 kat daha fazla araziye sahipti. Toprak mısır ekmeye epeyce uygundu. Durumu eskisine göre çok daha iyiydi. Geniş meraları, ekilip biçilebilir toprakları vardı. Besleyebileceği inek sayısı sınırsızdı. Pahom ilk zamanlar hayatından memnundu. Ama bir süre sonra buradaki topraklarını da az bulmaya başladı.
İlk yıl ortak arazilerden hissesine düşen toprağa buğday ekip bol ürün aldı. Bu yılda buğday ekmek niyetindeydi fakat ortak arazileri yetersizdi. Zaten işlediği topraklar da buğday ekimine ayrılmamıştı. Çünkü o bölgede sadece hiç sürülmemiş nadaslı topraklara buğday ekilebiliyordu. 2 yılda bir buğday ekilen araziler, üzerlerindeki otlar büyüyünceye kadar nadasa bırakılıyordu ve böylesi arazilere talep fazla, toprak yetersizdi. Bu yüzden sürekli kavgalar çıkıyordu. Hali vakti yerinde olanlar buralara buğday ekmek istiyor, yoksullarsa buraları satmayı, en azından ödeyecekleri vergileri çıkarmayı istiyorlardı. Pahom daha fazla buğday ekmek isteyenlerdendi. Tutup bir alsatçıdan 1 yıllık toprak kiraladı. Ekebildiğince buğday ekti. Ürün 1'e 1000 verdi ama bir mesele vardı. Arazi köye çok uzaktı. Buğdayların neredeyse 10 kilometre kadar taşınması gerekiyordu. Aradan biraz süre geçtiğinde Pahom, kimi alsatçıların uzak çiftliklerde yaşayıp servet edindiklerini fark edince, tapusu bende olan biraz arazi alsam, üzerine bir çiftlik evi yaptırsam her şey yoluna girerdi diye düşündü. Bu meseleye günlerce kafa yordu. 3 yıl boyunca toprak kiralayıp buğday ekmeği sürdürdü. İyi ürün alıyordu ve para bile biriktirebiliyordu. Aslında hiç yakınmadan yaşayıp gidebilirdi ama her yıl toprak kiralamak için ter dökmek gözünü yıldırmıştı. İyi araziler olduğu bilinen yerlere köylüler hemen doluşuyor ve bir anda satılıyordu. Elinizi çabuk tutmadığınızda hava alıyordunuz. 3. yıl başka bir çiftçiyle birlikte çayır kiraladılar. Aralarında anlaşmazlık baş gösterip de çiftçiler dava ettiklerinde orayı da sürmüşlerdi. Davayı kaybettiler. Paraları ve emekleri boşa gitti. Pahom kendi toprağım olsaydı kimsecikler karışmadan ekip biçerdim ve bunlarla uğraşmazdım diye düşünüyordu. Pahom kendisine toprak aramaya başladı. 1300 dönümlük toprağı olan fakat eli darda olduğu için bu toprağı satmak isteyen bir köylüyle tanıştı. Kıran kırana pazarlık edip yarısı peşin yarısı senetle ödenmek koşuluyla 1500 rublede karar kıldılar. Geriye sadece sözleşme yapmak kalmıştı. O sıralarda yolu oradan geçen bir yabancı, atını yemlemek için Pahom'un evine geldi. Pahom yabancı ile konuştuğunda, onun hayli uzaktan Başkır'dan döndüğünü, oralarda 13.000 dönüm toprağın sadece 1000 ruble olduğunu öğrendi. Daha fazla bilgilenmek isteyen Pahom'a şunları söyledi yabancı. Yapılacak en iyi şey başkanlarla ahbap olmak. Ben 100 ruble eden bir kadın elbisesi, halı, bir kutu çayı hibe ettim, şarap verdim. Bunlar karşılığında arazinin her bir dönümü 2 kapikten daha ucuza geldi bana. Yanındaki tapuları gösteren yabancı, topraklar bir ırmağın kıyısında. Kan eksen can biter, dedi. Ard arda sorular soran Pahom'a, 1 yıl yürüsen bile öbür ucuna gidemeyeceğin kadar, hepsi de Başkırlara ait uçsuz bucaksız topraklar var. Başkırlar koyun gibidirler. Yok bahasına toprak alabilirsin onlardan. İşte, dedi Pahom kendi kendine. 1000 ruble bayılıp buradan 1300 dönüm alacağıma, ben de boşanacağıma, oraya gidip buradan aldığımdan 10 kat fazla toprak sahibi olabilirim. Pahom yabancıdan oralara nasıl gideceğini iyice öğrendi ve adam çıkıp gittiğinde o da yola çıkmak için hazırlıklarını yaptı. Karısını, malını mülkünü koruması için köyde bırakıp yanına aldığı bir uşakla yola düştü. Yol üstündeki bir kasabada mola verip çay, şarap ve yabancının söylediği diğer hediyeleri alıp 300 milden uzun bir yol aldılar. 7. gün Başkırların obasına vardılar. Yabancının anlattığı gibiydi buralar. Başkırlar bir ırmağın kıyısına kurdukları kıl çadırlarda yaşıyorlardı. Toprakla uğraşmıyor, ağızlarına ekmek koymuyorlardı.
Hayvanları başıboş sürüler halinde öylece otluyordu. Taylar çadırların arka kısmında bağlı duruyor, kısraklar yanlarına günde 2 kez götürülüyordu. Tayların sütünden kımız elde ediliyordu. Obanın bütün işlerini kadınlar yapıyordu. Erkeklerin tek yaptığı bütün gün yan gelip yatmak, kımız, çay içmek, kesilen koyunları yemek ve eğlenmekti. Çalışmayı akıllarından geçirdikleri yoktu. Kaba ve bilinçsizlerdi. Rusyaları zayıftı. Fakat güler yüzlü insanlardı. Pahom'u görünce hemen çadırlarını boşaltıp çevresinde toplandılar. Bir çevirmen getirildi. Pahom, biraz arazi satın almak istediğini söyledi. Başkanları epeyce hoşnut görünüyordu. Pahom'u en güzel çadırlardan birine buyur edip çay ve kımız ikram ettiler. Yemesi için et getirdiler. Pahom da arabasındaki armağanları dağıttı. Aralarında konuşup çevirmenden şöyle söylemesini istediler. Çevirmen, "Seni sevmişler. Bizde konağa iyi davranma geleneği vardır. Sen bize armağanlar getirdin. Bizi sevindirdin. Biz de seni sevindirmek isteriz. Söyle, sana ne versek hoşuna gider?" "Toprak," dedi Pahom. "Toprak, bizim oraların toprağı öyle az, öyle çorak ki. Ama sizin topraklarınız çok geniş ve verimli." Çevirmen bu sözleri çevirdi. Başkırlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ne konuştukları anlaşılmıyordu ama belliydi. Bir anda susup çevirmen konuşurken Pahom'a baktılar. "Getirdiğin armağanlar karşılığında istediğin kadar toprak alabileceğini söylüyorlar. Sen sadece neresini istediğini söyle." Başkırlar aralarında biraz daha konuşup tartıştılar. Pahom ne hakkında tartıştıklarını öğrenince, çevirmen kimilerinin arazi meselesini başkana sorup onun da fikrini almak gerektiğini, kimilerinin ise buna gerek görmediğini söyledi. Onlar tartışmalarını sürdürürlerken, çadır kapısında sırtında kürk olan bir adam belirdi. Bir anda susup ayağa kalktılar. Çevirmen, "Başkanımız geldi," dedi. Pahom da hemen ayağa kalktı ve bir kadın elbisesiyle 2 kutu çayı sundu. Başkan armağanları alıp onu baş köşeye buyur etti. Başkırlar ona hemen bir şeyler anlatmaya koyuldular. Başkan bir süre dinleyip susmalarını işaret ederek Pahom'a, Rusça, "Neyi istersen al, bizde toprak bol," dedi. "İstediğim kadarını nasıl alabilirim?" diye geçirdi içinden Pahom. "İşimi sağlam kazığa bağlamak için tapu çıkarmalı. Yoksa günün birinde orayı elimden alabilirler." "Kibarlığınıza teşekkür ederim," dedi Pahom. "Sizde toprak bol, benim istediğim küçük bir bölüm. Fakat yine de aldığım bölümün tamamen benim olduğuna nasıl güvenebilirim?" "Gerekli ölçüm yapılıp tapusu verilemez mi acaba?" "Yarın ne olacağı belli değil. Çocuklarınız orayı bir gün elimden almak isterse ne yaparım ben?" "Haklısın," dedi başkan. "Tapusunu da vereceğim sana." Pahom, "Buralara bir alsatçı gelmiş," diye sürdürdü. "Ona da toprak vermiş, tapu çıkartmışsınız. Benim için de bunu yapmanızı isterim." Başkan, "O iş kolay," dedi. "Muhtarımız seninle kasabaya gelir, imzalı damgalı tapusunu alırsın." "Peki kaç para ödemem gerekecek?" "Bizde fiyat sabittir, günde 1000 ruble." Anlamamıştı Pahom. "Günde mi? Bu nasıl fiyat? Kaç dönüm ki?" "Böyle hesaplardan anlamayız," dedi başkan. "Bizde topraklar gün hesabıyla satılır. Bir günde yürüyerek sınırlarını çizdiğin kadar arazi senindir. Bunun gündeliği 1000 rubledir." Pahom şaşa kalmıştı. "İnsan bir günde koca bir araziyi dolanabilir," dedi. Başkan kahkahalar atıyordu. "Sen de yap, bütün arazi senin olsun. Ancak bir şartımız var. Yürümeye başladığın yere aynı gün dönmezsen verdiğin parayı unut." "Ama geçtiğim yerleri nasıl belirleyeceğim?" "Kolay. Senin istediğin bir uzaklığa kadar gidip orada dururuz. Sen de oradan başlayıp yanındaki kürekle daireni belirlersin. İstediğin yeri işaretlersin. Her dönüşünde bir çukur açıp otları üzerine yığarsın.
Aradaki yerleri de biz işaretleriz. Fakat unutma, ne kadar büyük bir daire yapsan da, gün batmadan başladığın yere dönmek zorundasın. O zamana dek ne kadar yeri işaretlediysen kendi malın say. Buna bayılmıştı Pahom. Ertesi sabah erkenden başlamayı kararlaştırdılar. Bir süre daha konuşup kımız içtiler, et yediler. Karanlık çökmüştü artık. Başkırlar Pahom'a rahat bir yatak serdiler. Sabahleyin kararlaştırılan noktaya gideceklerini söyleyip iyi geceler dilediler. Pahom yatağa uzandığında aklında sadece alacağı topraklar vardı. Onları düşündüğü için uyuyamıyordu. Koca bir alanı işaretlerim diye düşünüyordu. Günde 35 mile su içinde giderim. Ne de olsa günler uzun. 35 millik bir daire ne kadar toprak eder ama. Elverişsiz bölümlerini satar ya da köylülere bağışlarım. En verimli kısımlarını kendime alır eker biçerim. Olmadı 2 öküz daha alır, 2 de ırgat bulurum. Bir kısmını işler, kalanını mera yaparım. Sabaha kadar uyuyamadı Pahom. Tan atımına yakın biraz daldı. Gözlerini kapadığında hemen düş gördü. Şu an bulunduğu çadırda yatıyordu. Dışarıdan gelen kahkaha seslerini duydu. Kim olduğunu görmek için dışarı çıktı. Başkırların başkanı çadırın önünde oturmuş kahkahalar atıyordu. Ona yaklaşan Pahom, "Niye gülüyorsun?" dedi. Fakat bu adam artık başkan değil de daha önce evine atlarını yemlemek için gelen ve buradaki arazilerden söz eden adamdı. Pahom tam "Sen ne zaman geldin buralara?" diye sormaya davranmışken adam evine gelen yabancı olmaktan çıkmış, hayli zaman önce konuştuğu, Volga'dan gelen adama dönüşmüştü. Daha sonra ne görse iyi. Hayır, Volgalı da değildi bu. Bildiğimiz kuyruklu, boynuzlu şeytandı orada öylece gülen. Şeytanın ayaklarının önünde ise yalın ayak, pantolon gömlek yatan bir ölü vardı. Ölü, Pahom'du. Ürpertiyle uyandı. "Aman, rüya işte," dedi kendi kendine. Çadırın ağzından baktı. Tan ağrıyordu. "Gidip onları uyandırayım. İşe başlama vakti," dedi. Başkırlar uyanıp toplaştılar. Kımız içtiler, Pahom'a çay sundular. Fakat o yerinde duramıyordu. "Artık gidelim," dedi. "Vakit boşa geçiyor." Hepsi birden toparlanıp yola koyuldular. Yarısı atlı, yarısı ise arabalıydı. Pahom da uşağıyla beraber kendi arabasındaydı. Yanına bir de kürek almıştı. Stepe çıktıklarında gök bakır rengindeydi. Başkırların Şıhan adını verdiği bir yamaca çıktılar. Atlarından, arabalarından inip bir yerde toplaştılar. Başkan, Pahom'un yanına gelip dümdüz uzanan toprakları gösterdi. "Gözünün görebildiği her yer bizim. Ne kadar istiyorsan alabilirsin." Başını çıkarıp yere bırakan başkan, "İşaretin bu. Başladığın ve bitireceğin yer burası. Çevresine dolanacağın her yer senin olabilir." Parayı çıkarıp başlığın üstüne bıraktı Pahom. Paltosunu da üstünden sıyırdığında ceketiyle kaldı. Kemerini çıkarıp beline doladı, yelek koluna ufak bir azık çıkını ve matara koyup uşağından küreği aldı. Artık dolanmaya başlayabilirdi. Bir zaman nereden başlamasının daha iyi olacağını düşündü. Hiçbir yer vazgeçilir görünmedi gözüne. "Hepsi bir," dedi. "Doğuya gideyim." Yüzünü doğuya çevirip güneşin yüzünü göstermesini bekledi. "Oyalanmamalıyım," dedi sonunda. "Sıcak bastırmadan daha rahat yürürüm." Güneşin ilk ışınları ufukta belirdiğinde Pahom elindeki kürekle daldı stepe. İlk yürüyüş hızı tam kararındaydı. Yaklaşık 1 mil gidip derin bir çukur kazdı ve yeri belli olsun diye ot yolup üstüne yığdı. Yürümeyi sürdürdü. Uykulu halinden sıyrılınca hızlandı. Bir süre daha gidip başka bir çukur açtı. Dönüp arkasına bakan Pahom, bayırı, orada duran insanları, araba tekerlerinin parladığını görüyordu. Yaklaşık 3 mil yürüdüğü kararına vardı. Sıcak iyiden iyiye bastırıyordu. Ceketini çıkarıp omuzlarına atarak yürümeyi sürdürdü.
Sıcak giderek dayanılmazlaşıyordu. Güneşe şöyle bir bakıp kahvaltı vaktinin geldiğini düşündü. Şimdi geri dönmek için çok erken. Çizmelerimi de çıkarayım hele diye söylendi. Çizmelerini çıkarıp kemerini asarak tekrar yürüdü. 1-3 mil daha gidebilirim diye düşündü. Sonra sola dönerim. Şurası ne kadar güzel, alamazsam üzülürüm. Topraklar giderek daha verimli görünüyor. Dosdoğru ilerlemeyi sürdürdü. Arkasına baktığında bayırı ve oradakileri zor bela seçebiliyordu. Tanrım, bu tarafa fazla gitmişim diye geçirdi içinden. Hemen dönmem gerek. O kadar terledim, susuzluktan o kadar kavruldum ki. Durup bir çukur açarak otları yığdı. Matarasından su içti. Ardından sola dönüp yürüdü. Otlar adam boyu, hava boğacak kadar sıcaktı. Giderek yorulduğunu hissediyordu. Güneşe bakıp vaktin öğle olduğunu tahmin etti. Yeter dedi. Soluklanayım hele. Oturup ekmeğini yedi. Su içti. Uyuyakalmaktan korkup uzanmadı. Bir süre oturduktan sonra tekrar yola koyuldu. Önceleri zorlanmadan yürüyebiliyordu. Dinlenip su içmek, yemek yemekle de gücü yenilenmişti ancak hava o kadar ısınmıştı ki bayılacak gibi oldu. Birden uyku bastırdığını hissetti. Yine de 1 saat yorul, ömür boyu rahat et diye düşünüp yürüdü. Tam sola dönecekti ki bir dere gördü. Burayı topraklarıma katmazsam günah olur. Burada pamuk yetiştirebilirim diye düşündü. Derenin çevresini de dolandı ve öbür yakaya da bir çukur açtı. Pahom tepeye baktığında hava sıcaktan buğulanmış gibiydi ve bir şeyler uçuşup duruyordu gözlerinin önünde. Bayırdakiler görünmez olmuştu. Buraları fazla tuttum diye geçirdi içinden. Şurayı daha kısa tutayım. Yürümesini hızlandırıp bir 3. kenarda arşınlamaya başladı. Başını güneşe çevirdi. Ufku yarılamıştı Pahom. Fakat karenin 3. kıyısında 2 mil bile yol almamıştı. Hedefi 10 mil daha uzaktaydı. Yo diye düşündü. Topraklarım eğri büğrü de olsa artık dosdoğru bir çizgiye yönelmeliyim. Hayli uzağa gittim ve engin arazilerim var artık. Hemen bir çukur kazıp üstüne otları yığarak bayıra doğru yöneldi. Pahom hemen bayıra yönelmişti fakat adımlarını büyük bir zorlukla atabiliyordu. Sıcaktan bitkin, diken ve çalıların daladığı ayakları çizikler içindeydi ve artık dermanı kalmamıştı. O kadar çok dinlenmek istiyordu ki. Fakat gün batmadan bunu yapamazdı. Güneşin hiç sabrı yoktu. Giderek alçalıyordu. Tanrım diye içini çekti. Ben hata ettim. Keşke eşeklik edip daha çok toprak edinmek için çırpınmasaydım. Zamanında yetişemezsem ne olacak? Bayıra baktı önce, sonra güneşe. Varacağı yere ne kadar da uzaktı. Güneş ufuk çizgisiyle neredeyse birleşecekti. Pahom hızlandı. Fakat öyle güçsüz düşmüştü ki. Derken koşmaya başladı. Paltosunu, ceketini, azık çıkınıyla matarasını attı. Elinde sadece baston niyetine kullandığı kürek vardı. Ne halt ettim ben diye düşündü. Açgözlülük edip bir sürü yer dolandım. Hepsi benim olsun istedim. Oraya gün batmadan varmam imkansız. Bunları düşünmek onun son gücünü de tüketti. Koşmayı sürdürüyordu. Yorgun, mutsuz, susuz. Göğsü kabarıp iniyor, kalbi deli gibi atıyor, bacaklarını hissetmiyordu. Birden ölüm korkusu sardı benliğini. Yine durmadı. Onca yol teptikten sonra durursam beni ahmak sanırlar diye geçirdi içinden. Durmadı, koştu. Öyle yakınlaşmıştı ki başkalarının seslenişlerini duyuyordu. Bu sesleri duymak tutkusunu biledi. Olağanca gücüyle koşmaya başladı. Güneş alabildiğine alçalmıştı. Buğulu havada kan kırmızı bir görünüm vardı. Neredeyse bayılacaktı. Ama hedefine öyle yaklaşmıştı ki.
Pahom kendisini gayretlendirmek isteyenlerin işaretlerini fark ediyordu. Yere bıraktığı parayı, kalpağı ve elleri belinde başkanı seçebiliyordu. Pahom ansızın dün gece gördüğü düşü anımsadı. Yeterince toprak var dedi. Ama Tanrı bu benim toprakları ekip biçmeme izin verecek mi? Oraya asla varamayacağım. İyice alçalmış güneşe baktı. Bir bölümü artık görünmüyordu. Son güç kırıntılarıyla atağa geçti. Bedeni ileri eğilmişti ve dizleri onu artık taşımıyordu. Tam bayıra varmıştı ki ortalık bir anda karardı. Güneş battı. Olanca emeğim boşa gitti diye inledi. Durmaya karar vermişken başkalarının seslenişlerinin kesilmediğini fark etti. Kendisi bulunduğu yerden güneşi göremiyordu ama bayırdakiler görebiliyordu. Derince soluklanıp bayırı tırmandı. Burada gün ışığının kırıntıları vardı da. Bayıra çıkıp kalpağı gördü. Başkan kalpağın önünde, böğürlerini tuta tuta gülüyordu. Bir kez daha düşü geldi aklına. İnledi. Dizlerinde derman kalmamıştı. Yere kapaklanıp kalpağa uzattı ellerini. "Bir sürü toprağın oldu!" diye bağırdı başkan. Uşağı hemen koşup yetişti. Onu yerden kaldırmaya uğraştı ama Pahom'un ağzından kan sızıyordu. Son nefesini vermişti. Uşağı küreği alarak Pahom'a uygun bir mezar kazıp gömdü. 2 metrelik toprak doyurmuştu Pahom'un gözünü. Bey ve uşağı. Çetin geçen kış günlerinden biriydi. Sen Nikolay gününden 2 gün sonra kasaba kilisesinin bayramı vardı. 2. sınıf alsatçılardan Vasili'nin o gün kiliseden ayrılması mümkün değildi. Vakfın işleriyle o ilgilenirdi. Hem evine de vakit ayırması, yakınlarını kabul etmesi ve onlara ikramda bulunması gerekiyordu. Fakat son misafiri de gidince hiç vakit kaybetmeden yol hazırlıklarına başladı. Evi buralarda bir yerde olan bir arazi sahibiyle görüşüp ne zamandır almak için pazarlık ettiği bir koruluğu alacaktı. Telaşlıydı. Çünkü diğer alsatçıların erken davranıp bu hesaplı yeri alma ihtimalleri vardı. Vasili 7.000 ruble teklif etmesine rağmen mal sahibi 10.000 rubleden aşağı inmiyordu. Aslında 7.000 ruble, koruluğun gerçek ederinin sadece 1/3'üne yakın bir miktardı. Mal sahibinin biçtiği fiyatı biraz kırmak mümkün görünüyordu. Çünkü koruluk, Vasili'nin arazilerinin bulunduğu yere çok yakındı. Kasaba ileri gelenleri arasında her birinin arazileri çevresine düşen böylesi yerlerin fiyatını kimsenin yükseltmemesi usulden gibi bir şeydi ama Vasili, kentteki odun tacirlerinin araya girip bu işi halletmenin çarelerini aradıklarını haber almıştı. Bundan hareketle bayram kutlamaları biter bitmez kasasından 700 ruble çıkardı. Kilise kasasından aldığı 2.300 rubleyi katınca 7.000 rubleyi tamamladı. Parayı tekrar tekrar sayıp cebine attı, hazırlıklara girişti. O günün tek ayık uşağı Nikita, atları arabaya koşmak için davrandı. O gün ayıktı Nikita. Çünkü kendini bildi bileli hep içerdi. Yeni giysilerini ve ayakkabılarını elden çıkarmış ama artık içmeye tövbe etmişti. Tövbesine de uymuştu. 2 aydır elini bile sürmemişti içkiye. Her tarafta şarap içilen bu bayram gününde bile kendine engel olmayı başarmıştı. İşini coşkuyla yapması, işbirliği, gücü, temiz kalbiyle kendini herkese sevdirmeyi bilmişti. Ancak kimi zaman ortadan kaybolduğu olurdu. Yılda 2 kez. Bazen bundan da fazla içmeye başlar, her şeyini içkiye yatırırdı. Sadece bu kadarla kalsa iyi. Hayır, geçimsiz,
Şirretin teki olurdu. Beyi Vasili bile ona kaç kez kapıyı göstermişti. Fakat dayanamayıp her seferinde geri almıştı. Çünkü Nikita namuslu bir adamdı. Hayvanlara düşkündü. En önemlisi de karın tokluğuna bile çalışırdı. Alması gereken para 80 ruble olmasına karşın beyi ona sadece 40 ruble verirdi. Ama bunu bile bölük pörçük alırdı Nikita. Hayır, bu kadarla da kalmazdı beyi. Kendi dükkanından kat kat fazla paraya mal satardı onun emeğinin karşılığında. Nikita'nın bir vakitler hayli alımlı, eline çabuk bir karısıyla bir oğlu ve 2 kızıyla evinde çalışıp hayatını sürdürüyor, kocasının yanlarında olmasından şikayet etmiyordu. Etmiyordu çünkü Nikita içmediği zamanlar kadının yakınmaları nedeniyle koyun gibi olurdu. Kafayı bulunca da uğursuzun biri olup çıkar, kadını korkudan öldürürdü. Bir seferinde, belki de kadının kendisine ayıken yaptıklarının intikamını almak için, karısının sandığını kırmış, kadıncağızın en güzel elbiselerini baltayla doğramıştı. Maaşı doğrudan karısının avcuna verilir, kendisi de sesini çıkarmazdı buna. Bu kez de aynı şey olmuştu. Bayramın 2 gün öncesinde kadın Vasili'nin dükkanına uğramış, sadece 3 ruble eden un, çay, şeker, kıvas benzeri öteberiler almış, bağışta bulunur gibi davranan beye de minnet borcu duyarak ayrılmıştı. Aslında adamın ona hiç değilse 20 ruble ödemesi gerekiyordu. Bey Nikita'ya, "Bizim için lafı mı olur?" demişti. "Ne istersen gel al dükkandan. Çalışır ödersin. Hem ben diğerleri gibi senet sepet istemem. Burada her şey konuşularak halledilir. Madem ki benim emrimde çalışıyorsun, ben de seni bırakamam," diyordu. Bey bunları söylerken uşağa, onun sahiden veli nimeti olduğunu düşünürdü. Vasili, bu adam gibi emrindeki diğer uşakların da onun kimsecikleri kandırmadığı, kandırmak ne demek? Herkesi iyiliklere boğduğunu düşündüklerini sanırdı, kendisinden başka kimse inanmasa da. Uşak, "Bey öyle diyor ama ben de çalışıp çabalıyorum. Kendi işim olsa ancak bu kadar yapardım," diyordu içinden. Aslında beyin kendisini kandırdığını biliyordu. Ama onunla tutup hesaplaşmaya kalksa da eline bir şey geçmeyeceğini, daha iyi bir yer buluncaya kadar buralarda çalışmasının daha doğru olacağını düşünüyordu. Atları arabaya koşma emri almış, her zamanki hevesliliği, güler yüzlülüğüyle arabalığa doğru hamle etmişti. Adımlarını ördek gibi atmasına karşın işe hemen girişme eğilimindeydi. Bir çiviye taktığı çizmelerini alıp ahıra girdi. Beyin koşulmasını emrettiği atlar buradaydı. Bir başına ayrı bir bölmede duran orta boylu, sağlam, sarısı hafifçe düşük at, Nikita'yı görünce sevinçle kişnemiş, uşak da "Hayrola, canın mı sıkılıyor?" diye ata hal hatır sormuştu. "Hadi, sakin ol, telaşlanma. Dur seni suvarayım." Atla bir insanla konuşur gibi konuşurdu. Paltosunun eteğiyle, hayvanın ortası tüysüz, tozlanmış, ince bir kanal gibi görünen yağlı sırtını kuruladı, dizginliğini başına takıp sulamaya götürdü. Ahırdan çıkan at sağa sola dönüyor, yanı sıra gelen adamcağızı tekmelemek ister gibi yapıyordu. Bu şakaya bayılan uşak, "Hadi aslanım, hadi," deyip kendisi de dolu dizgin koşuyordu. Doyasıya su içen at, derin derin düşünür gibi oldu bir ara. Başını yalaktan kaldırıp aksırdı. Uşak, alabildiğine ciddi bir sesle, "Artık içmeyeceksin ha?" "Peki, sen bilirsin," deyip beraberce arabalığa geldiler.
Hayvancağız eşinip tepiniyor, her yeri gürültüye boğuyordu. Kimseler yoktu ortada. Avluda sadece aşçı kadının bayrama gelen kocası vardı. Uşak adama, "Ahbap, hangi arabayı hazırlayacağımı sorsana bir. Büyük olanı mı, küçük olanı mı?" Seslenilen adam yüksek temelli, saç çatalı eve girdi. Hemen sonra küçük olan arabanın hazırlanacağı haberiyle geldi. Uşak o gelene kadar hayvana dizgin takmıştı. Bir eliyle dizgini, diğeriyle de hayvanı çekerek iki kızaklı arabanın durduğu bölüme girdi. "Pekala, küçük olanı hazırlayayım," deyip kendisini ısırmak ister gibi yapan haylaz atı araba okunun arasına soktu. Sıra dizginlere sıkılamaya geldiğinde aynı adamdan bir demet yulaf ve saman getirmesini istedi. Getirilen yulafı arabaya yerleştirirken "Sakin ol, sakin ol," deyip ekliyordu. "Bir de örtü bulduk mu sana tamamdır." Atın üstüne bir örtü çekip yulafları yerleştirmeye devam ediyordu. Aşçının kocasına, "Yardımların için sağ ol," dedi. Bir halkaya takılı duran terbiyeleri alıp kızağın kenarına ilişti, tırısa kalkmaya can atan atı donmuş gübrelerin yığılı olduğu avludan geçirdi. Kürklü, kalpaklı, üstü başı temizce, yedisinde bir çocuk gelmişti evden. Çocuk, "Amca amca," diye sesleniyordu. "Ne olur ben de geleyim," diyordu. Uşak, "Buyur küçük beyim," deyip atı durdurdu. Beyin oğlunu kızağa bindirdi, çocuğun renksiz yüzü mutlulukla ışıldadı. Saat 3'e geliyordu. Hava soğuk, sisli, rüzgarlıydı. Gökyüzünde kapkara bulutlar vardı. Rüzgar sokakta uğulduyor, çatıdaki karları arabalığa yığıyordu. Kızak kapıdan geçmiş, evin taş merdivenleri önünde durmuştu. Bey, ağzında sigarası, üzerinde kürküyle karları gıcırtatarak çıktı. Sigarasından bir nefes alıp yere atarak ezdi. Burun deliklerinden duman çıkartarak göz ucuyla atı inceledi. Kürkünün yakalarını iyice kaldırdı. Oğlunu görüp, "Oo, küçük beye bak, nasıl oturmuş?" Akşam içkiyi fazla kaçırmıştı. Kendine ait şeyleri görmekten, kendinden her zamankinden daha hoşnuttu. Eskiden beri oğlunun her hareketinden hoşlanırdı. Gözlerini kıpıştırması, uzun dişlerini göstermesi bunun belirtisiydi. Başındaki şaldan dolayı sadece yüzü görünen evin sade hanımı da avluya çıkmıştı. Kocasının arkasında duruyordu. Ürke çekine yürüyüp, "Nikita'yı yanına alırsan iyi olur," dedi. Bey bu sözlerden hoşlanmamış olmalıydı. Yanıt vermeden somurttu, yere tükürdü. Kadın inlemeye benzeyen bir sesle, "Yanında çok para var, ayrıca havada bozabilir," dedi. Bey satıcılarla konuşur gibi heceleri vurgulayarak, "Rehber neyime gerek? Yolu bilmiyor muyum ben?" dedi. Kadın şalına biraz daha sarındı. "Hayır, yalvarırım al onu," dedi. "Ne de yapışkansın, nasıl alayım?" dedi adam. Uşak, "Ben hazırım," dedi. Kadına bakıp, "Ben yokken biri hayvanlara yem vermeyi unutmasın," dedi. Kadın, "Bana bırak o işi." Uşak beye dönüp, "Evet, ben de geliyor muyum?" "Hanımı gücendirmemeli. Ama geleceksen," göz ucuyla gülümseyerek adamın kısa, kirpas içinde etekleri limelenmiş eski paltosuna bakıp, "Seni daha fazla sıcak tutacak bir şey giy," dedi. Uşak aşçının kocasına, "Gel dostum, şu atı biraz tut," dedi. Çocuk ince sesiyle, "Ben tutayım," dedi ve fırlayıp kalktı. Üşüyen ellerini cebinden çıkarıp dizgini tuttu. Bey eğlenir bir sesle, "Fazla da süslenme olur mu?"
dedi uşağa. Hemen gelirim diyen uşak hizmetçilere ayrılmış bölüme seyirtti. Orada olan aşçı kadına, ne olur hanımım şu paltomu hazırla. Sobanın yanında kurumaya bırakmıştım. Bey beni bekliyor. Konuşurken bir yandan da çivide asılı duran kemerini alıyordu. Yemekten sonra biraz kestirmiş ve şimdi de semaveri hazırlamaya girişmiş kadın, uşağı gülümseyerek dinledi. Hemen paltoyu alıp silkelemeye başladı. Uşak, birazdan keyfe dalacaksınız ha, diyordu. Zaten kiminle olursa olsun, herkesi mutlu edecek bir söz bulurdu mutlaka. Artık kemerini sıkılamış, şekle girmeyen karnını iyice bastırmıştı. Ne de yakıştı ama. Artık açılmam bir yana, gevşemem bile mümkün değil, diyordu kendi kendine. Kollarını rahat bırakmak ister gibi, omuzlarını kaldırdı, paltoyu üzerine giydi. Parmaksız eldivenlerini yerden alıp, işte oldu, dedi. Aşçı kadın, çizmelerini değiştir. Bunların giyecek hali kalmamış, dedi. Biraz düşünen adam, iyi olurdu ama ne de olsa yolumuz uzak değil, deyip koştu. Arabanın yanına geldiğinde, evin kadını sordu. Yavrum, üşürsün bak. Çocuk, üşümem, dedi ve önüne biraz saman çekti, uslu at için gereksiz bulduğu kamçıyı altta bir yerlere koydu. Bey arabaya kuruldu. Üst üste giydiği 2 kürklü sırtı bütün arabayı kaplamış gibiydi. Dizginlere sarıldı, hayvanı ilerletti. Uşak hareket halindeki kızağa atladı, bir ayağını dışarıdan sarkıtıp diğerini altına aldı. Havada soğumuş, yerdeki kar sertleşmişti. Kızak bu yüzden sarsılarak yol alıyordu. Dinlenmiş at, karlarla kaplı bir yola girmişti. Oğlunun kızağın ardında asılı olduğunu gören bey, neşeli bir sesle, ''Hey, yaramaz, orada ne yapıyorsun?'' diye seslendi. Uşağa, ''Ver şu kamçıyı bana.'' dedi. Sonra çocuğa dönüp, ''Haydi, dosdoğru eve.'' diye seslendi. Çocuk yere indi, hayvan hızlandı. 6 hanelik bir köydü onlarınki. Son evi de geçince rüzgarın iyice sertleştiğini hissettiler. Yol zar zor seçiliyordu. Kızağın ayaklarının açtığı izlere rüzgar hemen kar yığıyordu. Tarlaların üzerinde kar koşturuyor, ufuk çizgisi belirmiyordu. Sürekli açık seçik görünen orman, savrulan karlardan seçilemiyordu. Rüzgar atın yelelerini savuruyordu. Atıyla övünen bey, ''Kar çok fazla ama at yine de iyi gidiyor. Birinde yarım saat içinde P'ye gitmiştik.'' Rüzgarın yüzüne yapıştırdığı yakasından dolayı bir şey duyamayan uşak, ''P'ye yarım saat içinde gitmiştik.'' dedi. ''Öyledir. Sağlam bir hayvandır.'' Sustular ama bey konuşmak istiyordu. Bahar geldiğinde bir at alacak mısın?'' Uşak yakalarını çekip, ''Buna mecburuz. Oğlan büyüdü. Artık çift sürmesi gerek.'' ''İyi. Bizim kemikliyi al. Fiyatta bir şeyler yaparım.'' Uşağın cevabı beyin açgözlülüğünü depreştirmişti. Satacağı malı cilalama konusunda becerikliydi. Fakat sözünü ettiği atın sadece 7 rublelik bir emanet olduğunu, beyin kendisine 25 rubleye okutacağını, 6 ay boyunca da zırnık koklatmayacağını bilen uşak, ''Bana 15 ruble verseniz daha iyi. Mal pazarına gidip bir şeyler ararım.'' Bey, ''Kemikli deyip geçme. Senin iyiliğini istediğim için söylüyorum. Benim vicdanım rahat. Kimseye kötülüğüm dokunmamıştır. Hele sana zarar ederek bile mal satıyorum.'' Pazarlık eden sesiyle, ''Namusum hakkı için ben kimselere benzemem. Gerçekten sağlam bir beygirdir.'' dedi. İç geçiren uşak, ''En ufak bir şüphem yok bundan.'' dedi. Beyin susmasını fırsat bilen uşak, yakasını tekrar kaldırdı
ve yüzünü iyice kapattı. Bu halde yarım saat daha gittiler. Uşak elinin üstünde, kürkün yırtığından giren rüzgarı hissediyordu. Olduğu yere büzülüyor, ağzını kapatan yakasının içinde soluk alıp veriyordu. Vücudu üşümüyordu. Karamihevo yolu daha elverişliydi. Yolun her iki yakası da kazıklarla işaretlenmişti ama uzun bir yoldu. Doğruca giden yol daha kestirmeydi ama bu kadar elverişli değildi. Yol kazıkları seyrelmiş, karla kaplanmıştı. Bir süre düşünen Uşak, "Karamihevo yolu uzundur ama rahattır," dedi. Gittikleri yoldan ayrılmak istemeyen bey, "Doğruca gidersek dereyi keseriz. Hem yolumuzu da kaybetmeyiz. Sonrası orman," diyerek bu fikri kabul etmedi. Sesini çıkarmayan Uşak, yakalarını yüzüne çekti yine. Bey yol konusundaki fikrini değiştirmedi. Yarım mil kadar daha ilerleyip sola saptı. Burada kuru yapraklı bir meşe dalı sallanıyordu. Bundan sonra rüzgarla yüz yüzeydiler. Kar atıştırmaya başladı. Bey kızağı kullanıyordu. Avurtlarını şişiriyor, soluğunu bıyıklarına boşaltıyordu. Uşak uyuyakalmıştı. Bir 10 dakika daha gittiler. Bey konuşmaya başladı. Uşak hemen gözlerini açıp sordu. "Efendim?" Bey yanıtlamadı. Sürekli eğilip sağa sola bakıyordu. At ilerliyor, terleyen tüyleri parıldıyordu. Uşak, "Efendim," dedi tekrar. Bey öfkeyle ona öykünerek, "Ne efendimi? Hiç yol levhası yok. Kaybolduk." Uşak, "Bir de ben bakayım," deyip kızaktan indi, kırbacı alıp atın soluna doğru gitti. Fazla kar yağmamıştı o yıl. Rahatça ilerleyebiliyordu. Yine de kimi yerlerde dizlerine kadar kara gömülüyordu. Çok geçmeden çizmelerinin içi karla dolmuştu. Ayağıyla kırbacın ucuyla zemini yokluyor, yolu bulamıyordu. Geri döndüğünde bey, "Ne olacak şimdi?" "Buralarda bir şey yok. Gidip şuralara da bakayım." "Şuradaki leke neymiş? Ona da bak." İşaret edilen yere yaklaştı Uşak. Bomboş bir tarlaydı burası. Üstündeki karları silkeleyen Uşak dönüp kızağa bindi. Emreden bir ses tonuyla, "Sağa gidelim. Rüzgar solumuzdaydı. Şimdi ise yüzümüze çarpıyor. Sağa döndürün arabayı." Bey uşağı dinledi. Biraz sağa doğru gittiler ama yol filan görünmüyordu. Rüzgar hızını kesmemişti. Kar yağmaya devam ediyordu. Kendinden hoşnut Uşak, "Beyim, yolu kaybettik," dedi. Bey, karın altından seçilen siyahımsı sazları gösterip, "Şunlar nedir?" "Zaharov'un tarlasındayız. Yoldan çıkmışız demek." "Yalan." "Asla yalan söylemem. Zaten kızağın sesi bunu doğruluyor. Ünlü patates tarlaları burası. Yapraklara, dallara bakın." "Ne bela ama. Ne yapacağız?" "Doğruca gideceğiz. Bir çiftliğe ya da bir eve rastlarız herhalde." Bey bu öneriyi kabul etti. Bir süre daha gittiler. Tekerlekler karın dondurduğu yerlerde gıcırtılar çıkarıyordu. Tepeden inen kar bazen öbekler halinde havalanıyordu. Anlaşılan at epeyce yorulmuştu. Terli tüyleri kıvrımlanıyor, karla kaplanıyordu. Hızı epeyce düşmüştü. Ayağı sürçünce bir yerlere takıldı. Bey de atın dizginini kıstı. Uşak, "Dur, serbest bırak da kurtulsun," dedi kızaktan inerek. Sonra, "Hadi güzelim, hadi," diyerek atı gayretlendirmeye çalıştı. Hemen harekete geçti at. Düşükleri çukurdan silkinip tek hamlede çıktı. Bey, "Neredeyiz biz?" "Biraz yürüyelim. Öğreniriz nasıl olsa." Bey, karlar arasında kütle halinde görünen bir yeri işaretle,
Goriçkino ormanı değil mi şurası? Yanına gidersek ne olduğunu anlarız. Rüzgarın oradan getirdiği yaprakları gören uşak, oranın orman değil, köy olduğu sonucuna varmış ama bunu nedense belirtmek istememişti. Biraz daha ilerlediklerinde kavak ağaçlarını gördüler. Uşağın tahmini doğruydu. O kütle orman değil, kavaklıktı. Kuru yaprakları hışırdayıp duruyordu. Herhalde bir hendeğin kıyısına dikilmişlerdi. Bilinmez sesler çıkaran bu ağaca yaklaştıklarında at ön ayaklarını yukarı kaldırdı, bir yığına atlayıp döndü. Yolu bulmuşlardı. Uşak, "Neresi olduğunu bilmesek de bir yerlere geldik," dedi. At karla kaplı yolda ilerliyordu. Biraz ötede bir depo duvarı çıktı karşılarına. Oradan döndüklerinde yüzlerine vuran rüzgarla karlara daldılar. Önlerinde dar bir sokak ve 2 ev vardı. Yoldaki karı rüzgar yığmıştı ve aşılması zorluydu. Bu engeli de geçince rahat biçimde sokağa daldılar. Evlerinden birinin duvarında beyazlı kırmızılı 2 gömlek, donlar, ayak dolakları rüzgarla dans edip duruyordu. Beyaz gömlek yırtılacak kadar sallanıyordu. Uşak, "Uyuşuk kadın, şu çamaşırları neden toplamadı ki? Belki de hastalanmıştır," dedi. Köye girdiklerinde rüzgar aynı hızla esmeye devam ediyordu. Yolun her tarafı karla kaplıydı. Ama köyde ilerledikçe havanın yumuşadığı, şenlendiği hissediliyordu. Bir evin avlusundaki köpek ürüyor, kürkünü başına çeken bir kadın, bir evin eşiğinde durmuş, geçen yabancılara bakıyordu. Köy ortasında bir yerlerden genç kızların söylediği şarkıların sesi geliyordu. Rüzgar burada gücünü yitirmiş gibiydi. Dolayısıyla kar da fazla yığılmamıştı. "Bey, burası Grişkino olabilir." "Evet, orası." Grişkino adlı köye gelmişlerdi. Sola fazla sapıp, ters yönde 10 mil ilerledikleri halde varmak istedikleri yerin uzağına düşmemişlerdi. Asıl gidecekleri yer olan Goriçkino buradan 10 mil uzaktı. Köyde iri yarı biriyle karşılaştılar. Adam atı durdurup, "Kimsiniz?" diye sordu ve beyi tanıyınca oklardan birine yapıştı, kızağa kadar ilerledi. Bu adam, herkesin tanıdığı ünlü bir hırsızdı. Beye seslenip, "Hayrola, bu havada ne işiniz var burada?" Uşak adamın vodka koktuğunu hissetti. "Goriçkino'ya gitmek istiyoruz." "Ne kadar da uzağa düşmüşsünüz?" "Malakovo'dan sapacaktınız." Bey, "Ne yapalım, yolumuzu kaybettik." Hırsız hayvanı inceleyerek, "Güzel bir at," dedi ve atın kuyruğunun gevşeyen düğümünü sıkılaştırdı. "Geceyi burada geçirmek ister misiniz?" "Hayır, biz yolumuza gidelim." "Peki, sen de kimsin?" O, Nikita." "Benim ya. Hiç değilse artık yolumuzu kaybetmesek." "Niye kaybedesiniz? Geri dönüp sokak boyunca ilerleyin. Hiç sola bakmadan ana caddeye gelip sağa dönün." "Nereden sağa sapacağız?" "Bir çalılıkla karşılaşacaksınız. Onun karşısında bir kazık çakılı. Bol yapraklı bir meşe ağacı göreceksiniz. Oradan sapın." Bey ata geri manevra yaptırdı. Kızak tarif edilen yola döndü. Peşlerinden, "Ama kalsaydınız daha iyi olurdu," diye bir ses geldi. Bey seslenişe kayıtsız kalıp atı hızlandırdı. Ormandaki düz yoldan 10 mil gidecek olmasını dert etmiyordu. Kar da durmuştu. Geldikleri yolun ters tarafındaydılar şimdi. Kenarda köşede öbeklenmiş gübre yığınları görülüyordu. Çamaşır selli avlunun önünden tekrar geçtiler.
Beyaz gömlek sadece bir koluyla seriliydi. Uğultular içindeki ağaçları buldular. Şimdi tarlaların ortasındaydılar. Rüzgar giderek hızını artırıyordu. Yol yağan karla kaplanmıştı. Yön tayini sadece çakılı kazıklarla saptanabilirdi. Fakat kuduran rüzgardan onlar bile seçilemiyordu. Bey sürekli gözlerini kapatıyor, çevresini görebilmek için sağa sola dönüyordu. Ama aslında yaptığı iş kendini ata teslim etmekti. Bir 10 dakika daha gittiler. Önlerinde bir karartı gördü. Onlarla aynı yöne gidenler vardı. At onlara yetişti ve ayağıyla kızağın arkasına vurdu. Kızaktakiler, "Yana çekip öne geçin!" diye bağırdılar. Bey kızağı öne geçirdi. Diğer kızakta 3 erkek, bir de kadın oturuyordu. Köydeki bayram eğlencesinden dönüyorlardı. Bir köylü elindeki sopayla atın sağrısına vuruyor, diğer ikisi kollarını sallayarak bağırışıyordu. Kadın kürkünün içine büzülmüş, karla kaplı halde kızakta oturuyordu. "Bey neredensiniz?" diye sordu. Köylünün biri bütün sesiyle bağırdı, tek kelimesi dahi anlaşılmadı. Diğer köylü, "Hadi hızlanalım, onları öne geçirtmeyelim." dedi. Atın sırtında bir kırbaç yakladı. Bey, "Zil zurna sarhoş bunlar." dedi. Kızaklar çarpıştı. Neredeyse birbirlerine geçeceklerdi. Ayrıldılar. Köylülerin kızağı geride kalmıştı. Uzun tüylü, fırlak karınlı, sıskacık hayvan, bütün gücünü harcayıp zorlukla ilerleyebiliyordu. Amansızca sırtına inen kamçıdan sakınmak için hızlanıyor, ayakları karlara batıyordu. Zavallı hayvan bir anda yavaşlayıp geride kalmıştı. Uşak, "Fazla vodka içmenin sonu. Zavallı hayvanı öldürecek bu sarhoşlar." dedi. Güçsüz kalmış hayvanın soluğunu, sarhoşların konuşmalarını duya duya biraz daha ilerlediler. Hemen sonra bu sesler de duyulmaz oldu. Rüzgarın uğultusundan başka ses yoktu artık. Bu karşılama beyi oyalamış, güvenini artırmış, kendini tamamen ata bırakmıştı. Uşak yapacak iş bulamadığı zamanlardaki gibi uyuklamaya, yorgunluğunu gidermeye başladı. At ansızın durdu. Uşak neredeyse yere kapaklanacaktı. "Bey, yine başladık." "Neye?" "Yol kazıkları yine görünmez oldu. Yolu kaybettik." "Öyleyse bulalım." Diyen uşak kızaktan indi, epeyce ötelere yürüdü. Dönüp geldiğinde, "Oralarda yol falan yok, belki önümüzdedir." dedi. Karanlık bastırıyordu. Kızağın kar kürüyen aleti işini yapıyordu. Bey, "Hiç değilse o köylülerin sesi duyulsaydı." "Gelip bize yetişemediklerine göre yoldan hayli uzakta olmalıyız. Belki de onlar yollarını şaşırdılar." Bey, "Ne tarafa gitmeliyiz sence?" "Bence ata bırakalım. Bizi sadece o kurtarabilir. Dizginleri bana verin." Eldivenli elleri iyice üşüyen bey, dizginleri uzattı. Uşak bu dizginleri sadece elinde tutmakla yetindi. Zeki hayvan kulaklarını dike dike dönmeye koyuldu. Uşak sevgiyle, "Cin gibidir bu at, cin gibi." Yarım saat geçmeden önlerinde bir orman, kaya ya da hayalet belirdi. Sağ yanlarında yolda kızakları seçmeye başlamışlardı. Bey, "Galiba yine Grishkino'ya geldik." dedi. Sol yanda aynı depo duvarını görüyorlardı ve biraz ötede ipe serili çamaşırları. Aynı dar sokak, aynı gübreler, köpek ulumaları. Karanlık bastırmış, evlerin ışıkları yakılmıştı. Bey, atı, tuğla duvarlı, büyüyecek bir evin önünde durdurdu. Uşak, masada içki şişeleri gördüğü evin penceresine kırbacının sapıyla vurdu. "Kim o?" diye seslenildi içeriden.
Komşu köydeniz. Kapıyı açar mısın? Birkaç dakika sonra açıldı evin kapısı. Uzun boylu, ağarmış sakallı, bayramlık beyaz gömlekli, kürklü bir ihtiyarla, kırmızı gömlekli, deri eldivenli bir genç belirdi kapıda. İhtiyar, "Oo, Vasili, sen ha?" "Evet, yolumuzu kaybettik. Buraya ikinci gelişimiz bu." Acayip deyip yanındaki gence, "Durma, kızağın kapısını aç," dedi. Hemen diyen genç koşup gitti. "Geceyi burada geçirmeyi düşünmüyoruz." "Karanlık çöktü. Bu havada nereye gideceksiniz?" "Kalmayı ben de isterdim ama işim acele." "Yine de gelin hele, birazcık nefes alırsınız." "Peki." "Havanın daha çok kararacağı yok. Ayda çıkar belki." Uşağına dönüp, "Ne dersin, biraz oturalım mı?" diye sordu. "İyi olur beyim." Bey ihtiyarlarla birlikte içeri girdi. Genç kızağın kapısını açtı, atı içeri aldılar. Kirişlere tünemiş tavuklarla horozlar gıdaklamaya, koyunlar tırnaklarını yere sürtmeye, köpek de bu yeni ziyaretçiye şaşıp havlamaya başladı. Uşak bütün ahır sakinlerine iltifatlar ediyordu. Tavuklardan özür diledi, koyunları azarladı, köpeğe de dostluk teminatı verdi. Üzerindeki karları temizleyip, "Artık işimiz yoluna girdi," diyordu. Yanındaki delikanlı, "Bunlar evimizin ermişleri, keramet sahibidirler." "Ne ermişi?" Öteki sırıtarak, "Polsen böyle yazar. Hırsız eve sessizce girer. Köpek ulumaya başlar. Uyan demektir bu. Horoz sabaha karşı öter. Artık kalk demektir bu. Kedi yalandığında konuğun var, ikramda bulun anlamındadır." Bu delikanlı yazamıyor ama okuyabiliyordu. Polsen'i ezberlemişti. Hem tek kitabı da oydu. Biraz kafayı çektiği günlerde uygun bir şeyler bulup anlatmaktan hoşlanıyordu. Uşak, "Öyledir," dedi. "Sen de epeyce üşümüşsündür," dedi delikanlı. "Evet." Avludan geçip eve girdiler. Beyle uşağı, kasabanın maddi durumu yerinde olan adamlarının birinin evindeydiler. Adam oldukça büyük 5 parça arazinin sahibiydi ve bunlar dışında da işlemek için tarla kiralardı. Ahırlarında 6 at, 3 inek, 2 buzağı, yaklaşık 20 de koyun vardı. Ev sakinlerinin sayısı 23 kişiydi. Kızlarının 4'ü evliydi ve 6 torun, delikanlı da torunlardan biriydi ve evli tek torun oydu, 2 torunun torunu, 3 yetim, çocuklu 4 gelin. Köyde birbirinden kopmadan yaşayan tek aileydi bu. Ama sık sık rastlandığı gibi anlaşmazlık önce kadınlar arasında baş göstermiş, zamanla mirası bölüşmeye kadar varmıştı. 2 oğul Moskova'da suculuk yapıyordu. Diğeri ise askerdeydi. Şu anda evde ihtiyarla karısı, bayram dolayısıyla kentten köye inmiş olan büyük oğulları, kadınlarla çocukları, bir misafir ve bir de komşuları bulunuyordu. Bey siyah kürküyle masada, Meryem heykelinin altında oturuyordu. Nemli bıyıklarını emiyor, keskin gözleriyle çevresini izliyordu. Beyin haricinde masada ağarmış sakallı, saçsız, beyaz gömlekli bir ihtiyar, kentten gelen büyük oğul, evdeki diğer oğlu, komşu, zayıf yüzlü bir köylü vardı. Yemeklerini yemişler, semaverin kaynamasını bekliyorlardı. Çocuklar yatıyordu. Kadınlardan biri beşiğin yanına uzanmıştı. Yüzünün her yeri buruşuk olan evin hanımı, beyin çevresinde hizmet için dönüp duruyordu. Uşak odaya girdiğinde kadın, beyin bardağına vodka koyup, "Buyurun için," diyordu. Üşümüş,
Yorulmuş olduğu böyle bir zamanda içki bardağının ışıltısı, boğaz yakan kokusu uşağı epeyce etkilemişti. Alnı kırıştı, başlığını, paltosunu silkip odada kendi başınaymış gibi yüzünü ikonalara çevirip selam vererek masaya dönüp paltosunu çıkarmaya başladı. Büyük kardeş adamın buz tutmuş bıyıklarına bakıp "Kara bulanmışsınız," dedi. Uşak bir daha silktiği paltosunu bir çiviye asıp masaya yaklaştı. Neredeyse bardağı tutup lezzetli içkiyi yudumlayacaktı ki beyine bakıp içmemek için verdiği sözü hatırladı. Çizmelerini bile içki parası için sattığını, çocuğuna baharda bir tay alacağını düşündü ve kendini tutup "Sağ olun, içmiyorum," deyip cam kenarına ilişti. Büyük kardeş, "Neden içmiyorsunuz?" dedi. Uşak gözleri yerde, "İçmiyorum, hepsi bu," dedi ve yüzünün buzlarını temizlemeye başladı. Bey elinde bir parça ekmekle, "Ona iyi gelmez içki," dedi. Evin kadını, "Çay içersiniz öyleyse, üşümüşsünüzdür," deyip kadınlara, "Çay için ne bekliyorsunuz?" diye sordu. Gelinlerden biri, fokurdayan semaveri bir bezle kurulayıp masaya kadar zorlanarak kaldırdı. "Çay hazır," dedi. Bey, yollarını nasıl şaşırdıklarını, 2 defa aynı köye geldiklerini, sarhoşların oturduğu bir kızakla karşılaştıklarını anlattı. İhtiyar, şaşkın bir halle, yolu nerede, nasıl şaşırdıklarını, sarhoşların kimler olduğunu ve doğru yolu nasıl bulacaklarını söylüyordu. "Molçanovka'ya kadar rahattır yol. Bir çocuk bile kaybolmaz orada. Ama tam zamanında dönmek gerek. Çalılığın hemen önünde." Yanındaki köylü, "Ama kayboldular işte," dedi. İhtiyar kadın üsteliyordu. "Gece burada kalırsınız, kadınlar size şilte sersinler," diyordu. İhtiyar adam, "Sabah erkenden yola çıkarsınız." Bey, "Mümkün değil dostum, acele işlerim var." Ağaçlığı ve kendisinden daha fazla acele edecek alıcıyı düşünüp, "Kimi zaman 1 saatte kaybolan bir şeyi 1 yılda ele geçiremezsiniz," dedi. Uşağına, "Gideriz değil mi?" diye sordu. Uşak yanıt vermekte acele etmedi. Sakalı bıyığıyla ilgilenmeyi sürdürdü. Sonunda renksiz bir sesle, "Yolu bir daha şaşırmamak koşuluyla," dedi. Yüzünün kanı çekilmiş gibiydi. Tek düşündüğü şey içkiydi. Çay kesmezdi onu. Hem çay da dağıtılmamıştı. Bey, "Bütün mesele dönülecek yeri bulmakta. Sonra bir daha kaybolmayız," dedi. Uşak sonunda uzatılan çay bardağını alıp, "Peki bey, siz bilirsiniz," dedi. Bey, "Çayı içip yollanalım hemen." Uşak susup başını salladı. Çayı tabağına döküp dumanında ellerini ısıttı, ağzına küçük bir şeker parçası koyup ihtiyarları bir daha selamladı. Bey, "Biri bize oraya kadar eşlik etseydi," dedi. Büyük oğul, "Olur," deyip delikanlıyı göstererek, "Kızağı hemen hazırla," dedi. Bey, "Aslan evladım, hadi götür bizi," dedi. Delikanlı bir çiviye astığı şapkasını alıp gülümseyerek fırladı. Bu sırada uşağın gelmesiyle bölünen konuşmaya tekrar geçildi. İhtiyar oğullarının bayram armağanlarından yakınıyor, "Ana babalarını ne çabuk unutuyor bu gençler," diyor. Komşu, "Ya öyle azizim, onların hayrı sadece kendilerine." "Diyemkini duydun mu? Babasının kolunu kırmış," diye ekliyordu. Uşak kulak kesilmiş dinliyor. Kendisi de bir şeyler söylemek istiyordu ama içtiği çayla ilgileniyor, sadece başını sallıyordu. Ard arda çay içiyor, gevşiyordu. Sohbet kendi yolunda ilerliyor, arazilerden, miraslardan söz ediliyordu. Bu sözler öylesine söylenmiş sözler değil de,
evin içinde bulunduğu durumla ilgiliydi. Büyük oğlu malların bölüşülmesini istiyordu. Üzüntü verici bu sözler bütün aileyi etkiliyordu. Ailevi konuları da yabancıların yanında konuşmaktan kaçınmadılar. Evin beyi ömrü oldukça buna izin vermeyeceğini, çünkü şimdi rahat yaşadıklarını fakat malları paylaşırsalar ailenin yoksul düşeceğini söylüyordu. Komşu da onu destekleyerek "Bakın Motoveyevlere," dedi. "Durumları iyiydi. Arazileri bir bölüştüler, duman oldular." İhtiyar oğluna "Senin de isteğin bu mu?" dedi. Oğlu yanıt vermedi. Kasvetli bir sessizlik çöktü ortalığa. Arabayı hazırlayan genç, odaya girip son sözleri duymuştu. "Polsen'de böyle bir hikaye vardır. Bir baba evlatlarına bir süpürge gösterip, bunu koparana aşk olsun der. Çocukları sırayla bunu dener ama başaramazlar. Ancak sapları birbirinden bir ayırdınız mı hemen kopar. Bu işte böyle," dedi. Bey, "Biz gidelim artık. Malları paylaşma işinde dediğini yap dostum. Ailenin büyüğü sensin. Bölge hakimine git. Ne yapman gerektiğini öğren." "O da başka bir dert. Konuşur, başından savar. Şeytanın tekidir o. Kimseye bir faydası olmaz." Uşak 5 bardak çay içtiği halde daha da içmek ister gibi görünüyordu. Ama semaverde çay kalmamış, bey paltosunu giymeye başlamıştı. Kendisi de kalkıp çentiklediği şekeri ağzından çıkardı, tel yüzünü sildi, kürkünü giyip derince bir iş çekti. Ev sahipleriyle vedalaşıp sıcak, aydınlık odadan soğuğa çıktı. Kapı çatlaklarından rüzgar esiyordu. Avluya çıktı. Kürke sarılmış delikanlı, avluda atın yanında gülümseyerek Polsen'den bir şeyler okuyordu. Karlar fırtınada uçuşuyor. Bazen bir hayvan, bazen bir çocuk gibi inleyerek. Uşak başını sallayıp onayladı onu. Elleriyle dizginleri ayırdı. İhtiyar elinde bir fenerle beyi yolcu ediyordu. Ortalığı aydınlatsın diye feneri verandaya koyar koymaz rüzgarla söndü. Avludan bakıldığında bile tipinin çoğaldığı görülüyordu. Bey, "Ne de kötü hava," diye söylendi. Kalsa daha iyi ederdi belki ama mümkün mü? İşi bekleyemezdi. Zaten hazırlanmıştı. Bu işin de üstesinden gelirdi. Evin beyi kalsalar daha iyi olacak diye düşünüyordu ama o üzerine düşeni yapmış, kalmalarını önermişti. "Belki de benim yaşım geçtiği için böyle korkuyorumdur," diyordu. Delikanlı tehlikeden yılmıyordu. Her yeri avucunun içi gibi biliyor, sık sık şiirler okuyordu kendi kendine. Uşak gitmeyi hiç istemiyordu ama uzun zamandır beylerin buyruğuna uyup kendi düşüncelerini hesaba katmadan yaşamaya alışkındı. Gidenleri kimse vazgeçiremedi. Bey adımlarına ve bastığı yere dikkat ederek kızağa yaklaştı. Ortalıkta hiçbir şey net olarak görülemiyordu. Kızağa binen bey, dizginleri alıp delikanlıya "Sen önümüze geç," dedi. Delikanlı geniş kızağında diz çökmüş halde atını ilerletti. Öndeki hayvanın kokusunu alıp kişneyen atları doğru da onun ardına takıldı. Her iki kızak da yoldaydı. Deminki yollarına vurmuşlardı. Asılı çamaşırların, kar altındaki deponun, rüzgarın önünde eğilip savrulan ağaçların önünden geçtiler. Karla kaplı bir denizin içine bir daha daldılar. Rüzgar öyle hızlı esiyordu ki,
Atları önünde baş eğdirmeye zorluyordu. Delikanlı bakımlı atını coşturuyor, doğruda ona yetişmek için uçarcasına koşuyordu. Bu halde bir süre gittikten sonra delikanlı döndü, rüzgardan anlaşılmayan bir şeyler söyleyerek kızağına geriye manevra yaptırdı. Delikanlı sağa yönelmişti. Bu ana kadar sağlarından esen rüzgar artık yüzlerine çarpıyordu. Karlar arasında lekeler görünüyordu. Çalılıklar. Delikanlı, "Hoşça kalın," dedi. "Teşekkürler." Delikanlı yine Polsen'den dizeler okuyordu. Bu arada tipi her yeri karartıyordu. "Bey, bu genç şair midir nedir?" diyordu. Uşak, "İyi çocuk, gerçek bir Rus," dedi. Hızlanmışlardı. Uşak kürküne öyle sarılmıştı ki, boğazına kadar kürke gömülü gibiydi. İçinin sıcaklığını dışarı vermemek için ağzını bile açmıyordu. Önde dorunun sallanan sarıları ve düğümlü kuyruğu rüzgar yönüne vuruyor, kızağın dümdüz uzanan oklarına sürekli kanıyor, bunları yol izleri sanıyordu. Kimi zaman yol kazıklarına da rastlıyorlardı. Doğru yoldaydılar. Bey, dizginleri ata yönünü doğru bulduracak biçimde tutmak istiyordu. Dinlenen hayvan biraz gönülsüzleşmişti. Bey bir iki defa çekti dizginlerini. Uşak, "İşte orada bir kazık, bir tane daha," diye sayıyordu içinden. Gözlerini bir anda önündeki bir karartıya çevirip, "Şurası da orman olmalı," dedi. Oysa sadece bir çalılıktı orası. Geçip yarım mil daha ilerlediler. Hemen sonra ne görseleri, ne yoldan ne de kazıklardan eser var. Bey, "Orman şuralarda olmalı," dedi içinden. İçtiği vodkayla çay başını döndürüyordu. Atı sürekli dehliyordu. Akıllı ve korkusuz at, kendisine işaret edilen yönde gidiyor, asıl yolun burası olmadığını seziniyor gibiydi. Bir süre daha gittiler. Ama ne orman ne yol. Bey atı durdurup, "Yine kaybolduk," dedi. Uşak sesini çıkarmadan indi kızaktan. Sıkıca kürküne sarınıp, doğruca ormana girip gözden kayboldu. Sonunda dönüp geldiğinde, beyin elinden dizginleri kapıp, "Sağa yönelelim," dedi. Bey itirazsız bir tavırla onayladı bunu. Uşak, "Haydi güzelim, biraz daha dayan," dedi ama hayvancağız kayıtsız kalıyor, gitmiyordu. Uşak kızağın önüne astığı kamçıyı alıp ata indirdi. Kötü davranışlara alışkın olmayan hayvan, epey güç harcayıp tırısa geçti ama bir süre sonra tekrar yavaşladı. Karanlık öyle çökmüştü ki, atın başı bile zor seçiliyordu. Kızak kimi zaman duruyor, geriye doğru kayıyordu. Uşak dizginleri bırakıp tekrar yere indi ve atın neden durduğunu anlamak için öne yürüdü. Birden ayağa kaydı ve aşağı yuvarlandı. Sakin olmaya çalışıyor, "Dur," diye bağırıyordu. Ama rüzgarın kar yığdığı çukurun dibine düşünceye dek tutunacak dal bulamadı. Çukurun ağzına biriken karlar da bu düşüşün etkisiyle üstüne boşaldı. Her yerini örtmüştü kar. Kara ve çukura lanetler savurarak, "Bana bunu da yaptınız ha!" diyerek çırpınıyordu. Bey, "Neredesin?" diye sesleniyordu. Uşağın ona yanıt yetiştirmekten daha önemli işleri vardı. Üstündeki karları temizliyor, kamçısını aranıyordu. Nice zahmetlerden sonra bulunduğu yerden tırmanarak kurtuldu, ancak ne at vardı ortalarda ne de bey.
Bayırdan rüzgar yönünde ilerledi. Yüzlerini görmediği halde atın kişnediğini, beyin bağırışlarını duydu. "Geliyorum, geliyorum!" diye seslendi ata. Kızağın yanına varamadan ne atı ne de adamı seçebildi. "Bey, nerelere gittin aptal adam? Kızağı çevir de Grishnikova'ya dönelim." "Grishnikova'ya gitmeyi ben de isterim. Fakat nasıl gideceğiz? Önümüzde öyle bir çukur var ki bir düşen kurtulamaz." "Burada kalacak değiliz ya." Uşak sessizce yaklaştı kıza. Arkasını rüzgara verip çizmelerini çıkardı. İçindeki karları temizledi. Biraz saman alıp sol ayak tekinin deliğine tıkadı. Bey susmuş, kendini uşağına bırakmıştı. Birlikte kızağa bindiler. Atın dizginlerini çevirip çukur yönünde gitmeye başladılar. 100 metre kadar ilerlemişlerdi ki at zınk diye durdu. Başka bir çukurun önündeydiler. Uşak tekrar indi. Bir geçit aradı. Uzunca sayılacak bir zaman geçtikten sonra tekrar dönüp geldi. "Beyim, nasılsın?" "Şimdilik iyiyim. Bir geçit bulabildin mi?" "Ne bende ne de hayvanda derman var." "Şimdi ne yapacağız?" "Biraz daha bekleyin." deyip tekrar gitti ama hemen döndü. Atın önüne geçip "Ardımdan gel güzelim." diyerek sağa yöneldi. Atın dizginlerini çekip karlar arasındaki çukura sürdü. Önce itiraz eder gibi oldu hayvan ama bunca karı geçebileceğini düşünüp öne fırladı. Başaramayıp boynuna kadar karlara battı. Uşak kızakta oturan beye "Kızaktan inin efendim." dedi ve oklardan birini tutup kızağa itmeye başladı. Kızak atın böğürlerine kadar çıktı. Ata seslenip "Zor olduğunu biliyorum güzelim ama ne gelir elden? Ha gayret." Hayvancağız tekrar gayret etti. "Yararsız." Uşak "Burada da duramayız ki azizim." dedi ata. At başıyla onayladı bu sözleri. Gayrete gelip sıçradı. At nice uğraştan sonra kar geçidini aşabilmişti. Zor bela nefes alıyor, aksırıp tıksırıyordu. Beyin adım atmaya hali kalmamıştı. Güçlükle gelip kızağa yığıldı. Bey kızağa yerleşirken uşak dizginleri tutup biraz aşağı çekti. Karla kaplı çukurdan kurtulmuşlardı. Rüzgar hızını kesmemişti. Bey biraz soluklandıktan sonra kızaktan inip ne yapacaklarını sormak için uşağın yanına gittiğinde tipinin ortasındaydılar. Zorunlu kalıp yere çömeldiler ve rüzgarın kesilmesini beklediler. Doru da kulaklarını düşürüyor, başını sallıyordu. Rüzgar biraz yavaşlayınca uşak, eldivenlerini çıkarıp, ellerini hohlayarak atı rahatlatmak için gemilerini çıkarmaya, kemerlerini toparlamaya başladı. "Ne yapıyorsun?" "Atı çözüyorum. Başka ne yapayım ki? Hiç dermanım kalmadı." "Yola devam etmeyecek miyiz?" "Nereye? Hangi yola?" "Bakın, hayvancağız da neredeyse çatlayacak. Geceyi burada geçireceğiz. Başka çare yok." "Soğuktan donarız burada." "Olabilir ama ne gelir elden?" Bey karlarla uğraşırken oldukça ısınmıştı. Fakat burada geceleyeceklerini öğrendiğinde tüm bedenini bir ürperti sardı. Rahat mıdır diye düşünüp kızağa geçti. Sigara ve kibrit çıkardı. Uşak atla ilgileniyor, koşumları çıkarıyor, onu gayrete getirecek sözler söylüyordu. "Davran benim güçlü yiğidim. Yemini de veriyorum şimdi." Ancak bu sözlerinin atın endişelerini dağıtmaya yetmediğini gördü.
Sadece biraz yulaf yedi ama şimdi yemek yiyecek zamanın olmadığını göstermek ister gibi geri bıraktı. "Şuraya bir işaret koyalım," dedi uşak. Kızağın yönünü rüzgara çevirdi, okların uçlarını birbirine bağladı. "Tamam," dedi. "Kara batar da ölürsek biri şu okları görüp gelip bizi kurtarır. Atalarımız da böyle yaparlarmış." Bey ne kadar uğraşsa da sigarasını yakamıyordu. Nihayet bir kibriti tutuşturmayı başarıp birini yaktı. Dumanını istekle ciğerlerine çekti. Ama rüzgar elinden sigarasını alıp götürdü. Bir iki yudum tütünden öyle keyif almıştı ki. Kararlı bir sesle, "Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Sana da bir bayrak yapayım," dedi uşağa. Demin kızağın içine attığı mendili aldı. Okların bağlandığı kemerlere yetişebilme amacıyla kızağın ön kısmına geçti ve mendili oraya bağladı. Rüzgar şiddetle bayrağı sallamaya başladı. Tekrar kızağa binen bey, "Bu da tamam," dedi. "Keşke buraya ikimiz sığabilseydik." "Beni merak etmeyin ama atı örtmek gerek. Tere batmış," deyip beyin altından bir örtü aldı. "Böylece sen de korunmuş olursun," dedi ata sevgiyle. Kızağın yanına gelip beye, "Şu örtüye ihtiyacınız yok," dedi. Örtü ve biraz saman alıp kızağın arkasına geçti. Karda bir çukur kazdı, samanları yere serdi. Başını iyice çekip kürküne sarınarak samanların üstüne oturdu. Bey göz ucuyla uşağını izliyor, yaptıklarına dudak büküyordu. Köylülerin bir cahil sürüsü olduğunu düşünürdü hep. Kızağın içine saman serdi, yan tarafına uzandı. Uykusu yoktu. Sürekli aynı şeyi düşünüyordu. Kazandığı veya kazanacağı parayı. Tanıdığı zenginleri, zenginliğin yollarını. Almaya niyetlendiği koruluğu ne kadar da önemliydi. Bundan bir servet yapabilirdi. Meşe ağacından iyi kızaklar yapılır. Tabii keresteden de, odundan da. Yaptığı hesabın sonunda yıllık gelirinin 12.000 ruble olduğunu görüyordu. "Ama ben yine de orayı almak için 10.000 ruble vermem. 8.000'e anlaşırım. 3.000'i peşin. Hele paranın ucunu görsün bir." Elini paranın bulunduğu cebe attı. Para yerindeydi. "Yolu nasıl kaybettik?" "Orman buralarda. Bir baraka falan olmalı. Nedense hiç köpek sesi de gelmiyor." Dışarının sesine kulak kabarttı. Rüzgarın sesinden başka ses yoktu. "Böyle olacağını bilseydim köyde kalırdım. Ama önemli değil. Sadece bir gün kaybetmiş oluruz. Bu kadar kötü bir havada kimse bu yola girmeye cesaret edemez." Ayın 9'unda kasaptan para alacağını düşündü. Buraya gelmek istiyordu. Beni bulamayacak. Evdeki kadın ayağımıza kadar getirilen parayı bile almayı beceremez. Cahil bir kadın. Ne yapması gerektiğini bilemez. Önceki gün ziyaretlerine gelen kaymakama da karısının gereken misafirperverliği göstermediği geldi aklına. "Kadın işte. Zaten görüp bildiği ne ki? Hem anamın babamın zamanında evimiz neydi ki? Bir samanlık, bir de aşevi. Ama ben bu 15 yılda neler neler kazandım. Bir dükkan, 2 meyhane, değirmen, buğday ambarı, tarlalar, saç damlı, arabalıklı kocaman bir ev. Bugünlerde herkes kimden söz ediyor? Benden. Niye? Sürekli çalışıyorum da ondan. Kimselere benzemem ben. Yağmur demem, çamur demem, çalışırım. Para havadan kazanılabilir mi? Yo, ter dökeceksin. Böyle yollarda geceleyeceksin. Gözünü bile kırpmayacaksın.
Giderek kurumlanıyordu. Sanırlar ki insan asil olursa bir şey olur. Ahmaklar! Mironovlar servet yaptı. Niye? Çalıştılar. Yeter ki sağlığım yerinde olsun. Mironovların zenginliği hakkında birileriyle konuşmayı öyle istiyordu ki. Ama kimi bulacaktı? Ne diye köyde kalmamıştı sanki? Zekasını gösterip övünürdü. Rüzgara kulak kesildi. Kalkıp çevresine bakındı. Beyaz bir karanlığın içinde atın sadece başını, kuyruğunu görebiliyordu. Gerisi yalnızca kar. Ne ettim de dinledim şu uşağı? Yola devam etmeliydim. Ne de olsa bir yerlere varırdık. En azından Grishkino'ya döner, İhtiyar'ın evinde uyurdum. Oysa şimdi bütün gece burada perişan olacağım. Ama hayatta zevk var mı ki? En iyisi çalışmak. Bir sigara daha yaksam. Cebinden sigara çıkardı. Fazla kibrit harcamamak için iyice sindi. Birkaç denemeden sonra yaktı. İçini bir sevinç sardı. Sigarayı kendisi değil, rüzgar içtiği halde 3-5 nefes çekince rahatladı. Yeniden uzandı ve iyice örtündü. Geçmişi düşündü ve kazanacağı paraların hayalini kurmaya başladı yine. Birden aklı bulandı. Bedeni uyuştu. Bir sallantıyla silkindi. At altından saman mı çekmek istemişti acaba? Ya da içinden gelen bir sallantı mıydı? Kalbi öyle şiddetle atıyordu ki kızağı titretiyor gibiydi. Gözlerini araladı. Çevresinde değişen bir şey yoktu. Ortalık biraz aydınlanmış görünüyordu. Ortalık ışıyor, sabah olacak dedi ama ay ışığını anımsadı. Kalkıp önce ata baktı. Arkasını rüzgara vermişti hayvan. Ayakta titriyordu. Üstündeki örtü karla kaplanmış, yemliği kenara kaymıştı. Yelesi karla sertleşmiş gibiydi. Başını uzatıp uşağın ne halde olduğunu merak etti. Sürekli aynı durumdaydı. Üstüne çektiği örtü, kar içindeki ayakları. Soğuktan kuyruğu titremese hiç değilse. Ne üstünde var ne başında. Ölürse herkes ayıplar beni. Ahmaklar, ahmaklar diye düşündü. Atın üstündeki örtüyü alıp uşağı örtmeyi geçirdi aklından. Ama kalkarsa yeri soğuyacaktı. Hem at da üşüyordu. Onu niye yanıma aldım ki? Hepsi karımın yüzünden. Karısından hiç hoşlanmıyordu. Kıza tekrar uzandı. Amcam da böyle bir gece geçirmişti ama ona bir şeycikler olmamıştı. Sonra başka bir şey anımsayarak, Sebastian'ın cesedini karın içinden çıkarmışlardı. Köydeki ihtiyarın evinde geceleseydim, bunlar gelmeyecekti başıma. Kürkünün sıcaklığı uçmasın diye iyice sarındı paltosuna. Gözlerini kapatıp tekrar uyumaya çalıştı ama ne yaptıysa uyuyamadı. Tersine canlanmış gibiydi. Tekrar para hesapları yapmaya başladı. Konumuyla gurur duyuyordu. Bir yandan da köyde kalmadığına hayıflanıyordu. Orada böyle olur muydu? Şimdi rahatça uzanmış olacaktım. Bir ara horoz sesi duyduğunu sandı. Umutlandı. Yakalarını çekip kulak kesildi ama bu çabaları boşuna gitti. Rüzgar. Sadece rüzgar. Uşak öylece büzüldüğü kızağın arkasından hiç kımıldamamış, kendisine birkaç kez seslenen beyi yanıtlamamıştı. Kızağın arkasından başını çıkarıp karla kaplı kütleyi süzerek, "Oralı bile değil, herhalde uyuyor." dedi. Yeniden yatmayı denedi. Hiç sabah olmayacak gibiydi. Tekrar kalkıp çevresine baktığında
Şurası kesin ki tan ağrıyor dedi. Saatin kaç olduğunu anlayabilirsem bir. Ama kürkümü açarsam üşütürüm. Sabah olduğunda hemen kızağı hazırlarız. İçinden bir ses, sabaha hayli zaman olduğunu söylüyordu. Ama giderek korkmaya başlıyor, hem duygularını yoklamak hem de vakit geçirmek istiyordu. Kürkünün iplerini dikkatle açtı. Yelek cebine ulaşıp saatini arandı. Öyle karanlıktı ki kibrit yakmadan olmayacaktı. Diz çöküp dikkatle ilk kibriti yakmayı başardı. Saate bakıyor ama gördüğüne inanamıyordu. Gecenin 12'sini 10 dakika geçiyordu. Ne bitmez gece dedi. Üşüdü ve hemen önünü ilikledi. Birden rüzgarın monoton uğultuları arasında canlı, belirgin başka bir ses duydu. Kurt! Kurt öyle yakınındaydı ki çenesinden gelen sesleri duyabiliyordu. Yakasını bir daha indirip iyice kulak kesildi. At da titrettiği kulaklarıyla bu sesi dinliyordu. Kurt sustuğunda at da işaret verircesine soludu. Bey uyumayı falan aklından çıkarmış, kaygılanmıştı. Tekrar işlerini, parasını düşünmeye çalıştı ama başaramadı. Köyde gecelemediği için öyle üzülüyordu ki. Nereden koydum aklıma şu koruluğu? Para mı kazanamıyordum sanki? Hele de sarhoşken insanın hemencecik donduğu düşünülürse, bu düşünceyle ürpermişti. Tekrar uzanmak istedi. Korkusunu uzaklaştıracak bir şeyler yapmak niyetindeydi. Sigarasını, kibritini çıkardı. Sadece 3 kibriti kalmıştı. Hiçbirini yakamadı. Tanrı kahretsin diye sövdü kime olduğunu bilmeden. Yakamadığı sigarayı elinden attı, boşalan kibrit kutusunu cebine attı. Kaygıdan ne yapacağını bilemiyordu. Kızaktan çıktı. Arkasını rüzgara verip belindeki kemeri sıkıladı. Neden burada ölümü bekleyeyim? Ata biner giderim. Üstünde binicisi olursa at hiç nazlanmaz. Şu adama gelince, onun için ölmekle yaşamak arasında fark yok. Yaşayıp da ne edecek? Hayattan bir zevki mi var? Ama benim öyle mi? Atı çözdü, dizginleri geçirip binmek istedi ama kürkü ve çizmeleri o kadar ağırdı ki başaramadı. Kızağa tırmanıp oradan binmeyi düşündü, kızak sallandı ve kendisi yere düştü. Son olarak hayvanı kızağın yanına çekti. Dikkatle kızağa basıp karnını atın sırtına dayadı. Bu halde biraz kalıp zor bela binebildi. Kızağın sallantısına uyanan uşağın kendisine bir şeyler söylediğini sandı. Ahmaklar! Sizin aklınıza uymam sadece hayvanlık. Burada durup kendimi mi harcayayım? Rüzgarla açılan kürkünü bacaklarına çekti. Atı ormanın ya da bir barakanın bulunduğunu düşündüğü yola doğrulttu. Uşak kızağın arkasındaki örtüye güzelce sarılmıştı ve hiç kımıldamıyordu. Sürekli olarak doğanın içinde bulunan, yoksulluğun ne olduğunu bilen benzerleri gibi o da sabırlı ve dirençliydi. Hiç kaygılanmadan saatlerce bekleyebilirdi. Beyin seslenişini duymuş fakat hiç cevap vermemişti. Çünkü ne konuşmak ne de konumunu bozmak istiyordu. İçtiği çayların ve karda koşturmasının bedenine verdiği ısıyı koruyordu ama bunun uzun sürmeyeceğinin de farkındaydı. Yediği kamçılara rağmen üsteleyen ama ayağa kalkamayan bir beygir gibiydi.
Delik olan çizmesindeki ayağı üşümeye başlamıştı. Baş parmağını kımıldatamıyordu. Bütün bedenini saran bir soğuğa yakalanmıştı. Bu gece ölebileceğini, bunun gerektiğini düşündü ama ölüm düşüncesini hiç de korkunç bulmadı. Çünkü hayattan bir zevk almamış. Yaşamı bitmek bilmez bir esaret olmuş. O da bundan bıkmıştı. Korkunç da değildi ölüm. Çünkü bu dünyada iş yerine koşarak ömrünü çürüttüğü beylerin dışında kendisini dünyaya yollayan rahmeti bol bir tanrı olduğuna, sadece ona bağlı olduğuna ve ondan fenalık gelmesinin düşünülemeyeceğine emindi. Buradaki hayatı bırakıp gitmek çok üzücü. Ama ne gelir elden? Gittiğim dünyaya da alışırım ne de olsa. Ama işlediğim günahlar, onlar ne olacak? Ayyaşlığını, içkiye harcadığı parayı, karısına kötü davranışlarını, sövmelerini, kiliseye nadiren gidişini anımsadı. Günahkarın biriyim ben. Ama kabahati bende mi? Beni Tanrı böyle yaratmadı mı? Eğer günahkarsam, suç benim mi? Bu geceye dair böylesi düşünceleri vardı ama hemen sonra karışık başka hayallere daldı. Kimi zaman karısının gelişini, içkili eğlenceleri, zaaflarını, kimi zaman yolculuklarını, köydeki ihtiyarın evini, miras hakkındaki tartışmaları, çocuğunu, atı, beyi düşünüyor. Adamcağız köyde gecelemediği için ne çok pişmandır. Bunca zenginliğini bırakıp mezara girmeyi istemez. O ayrı, biz ayrı düşünceleri karıştı ve uykuya daldı. Bey ata binmek için uğraşırken, kızak sarsılınca uşağın sırtını verdiği arkalık kırılmış, kızağın tekeri arkasına vurmuştu. Uyanıp konumunu değiştirmişti. Bacaklarını kaplayan karı silkip kalktı. Soğuk ciğerlerine işliyordu. Bunun ne demek olduğunu anlamış, beyine seslenerek artık atın ihtiyacı kalmayan ama kendisinin ihtiyaç duyduğu örtüyü bırakmasını istemişti. Bey bunu duymamış ya da anlamamış, atı sürüp gitmişti. Uşak bir başına kalınca ne yapacağını düşündü. Bir barınak aramaya gücü olmadığını hissediyordu. Az önceki yerine de yatamazdı. Çünkü hemen karla kaplanmıştı. Kızakta da kalamazdı. Örtünecek bir şeyi yoktu. Yırtık kürküne güvenmiyordu. Üzerinde sadece gömlek varmış gibi üşüyordu. Tanrım dedi korkuyla. Yalnız olmadığını, onu esirgeyen biri olduğunu düşünüp ferahladı. İş çekip üstündeki örtüyle kızağa girdi. Beyin yerine yattı. Ne yapsa ısınamadı. Zamanla kendinden geçti. Acaba eceli gelmiş miydi? Bilmiyordu ama hazırdı her ne olursa. Bey, atı bir baraka olduğunu sandığı bir yöne sürüyordu. Kar yağışı hızlanmıştı. Bu nedenle gözlerini açamıyordu. İleri eğilmiş, kürkünü atın beliyle bacaklarına sıkıştırmaya çalışıyor, güç bela ilerleyebiliyordu. Bu şekilde biraz ilerlediler. Bey, sürekli dosdoğru gittiğini sanıyordu. Sadece kar vardı önlerinde. Önünde ansızın bir gölge gören bey, sevinip atını oraya yöneltti. Köy evlerinden birinin duvarı gibi görünmüştü burası gözlerine. Ama gölge sürekli yer değiştiriyordu. Bu bir ev olamazdı. Belki bir hendekte biten uzun otlardı. Rüzgarın önünde sallanıp duruyorlardı. Göz açtırmayan tipi de azap çeker gibi görünen bu otları gören beyi bir korkudur aldı. Atını dehledi.
Gölgeye doğru giderken doğrultu değiştirdiğinin farkına varamadı. Artık başka bir yerlere doğru gidiyordu ama sürekli ormana, barakaya gittiğini sanıyordu. At sağa gitmek istediği halde o sürekli atın başını sola çeviriyordu. Tekrar gölgeler gördü önünde. Heyecanlandı. Bu kesinlikle bir köy olmalıydı. Oysa bunlar demince geçtiği, rüzgarın salladığı otlardı. Burada niyedir bilinmez. Tekrar korktu. Otların çevresinde yeni nal izleri vardı. Eğilip bakınca bunun kendi izleri olduğunu gördü. Bir daire çizip etrafında dolanmış olmalıydı. Artık bittim diye inledi. Korkusunu atmak için aydınlık görünen beyaz bir ses belası da vardı. Burayı aşmak için atı topukladı. Şimdi de kulağına köpek uluması, kurt uluması gibi sesler geliyordu. Ama o kadar belirsiz seslerdi ki bunlar, hayal mi, gerçek mi ayırt edemiyordu. En zayıf sesleri bile duymak için kulak kesildi. Ansızın sağırlaştırıcı bir sesle bütün gövdesi sarsılmıştı. Atın boynuna yapıştı. Hayvancağız da titriyordu ve sesi korkunçtu. Bir an neler olduğunu anlayamadı. Belki atı artık dayanamadığını göstermek için kişnemişti. Lanet olası hayvan diye bağırdı. Korkusunun boşuna olduğunu anladı ama asıl korkusu geçmemişti. Sakin olmalıyım diyordu. Ama ne yapsa sakinleşemiyor. Hayvanı koşturmaya çalışmakta üsteliyordu. Donuyordu. Semer kısmına gelen yerleri sızım sızımdı. Kar denizinde boğulacağını anlamıştı. Atın ayağı sürçtü birden. Kar kütlelerinden birinin içine daldı. Uğraşıp dururken yana düştü. Bey kendini attan attı ve küçük eğeri yerinden oynattı. Bağsız kalan hayvan hemen sıçrayarak doğruldu, kişnedi ve bir anda gözden kayboldu. Bey, karlara yarı gömülü halde kala kalmıştı. Atın ardı sıra gitmeyi düşündü ama kar öyle derin, kürkü o kadar ağırdı ki 20 adımdan sonra ilerleyemedi. Soluk soluğa durdu. Ağaçlık, meyhaneler, çiftlik, dükkan, evim, depolarım. Neredesiniz? Bu da ne demek oluyor? O kadar korkmuştu ki başına gelenlere inanamıyordu. Bu bir rüya mı diye sordu kendine. Uyanmak istiyordu ama her yerine dolan şu karlar rüya olabilir miydi? Artık korunulması mümkün olmayan, hızlı bir ölüm sunan şu kar denizi rüya mıydı? Tanrım diye inledi. Bir gün önce kilisedeki törende yaldızlı bir çerçeve içinde eskimiş kutsal heykeli, inananların sattığı mumları heykelin önünde yakışını hemen söndürüp sandığında saklamak için kendisine getirişlerini anımsadı. Aynı heykele şimdi kendisi de dualar ediyordu. Yine de bu sonsuzluğun ortasında bunların hiç önemli olmadığını, onlarla kendisinin acıklı durumunun bir olmadığını hissediyordu. Atı gözden kaybetmemem gerek. İzlere bakıp onu yakalamalıyım, sakin olmalıyım diye düşündü. Ağırdan yol almaya karar vermiş olduğu halde ileri doğru hızlandı. Bata çıka koşuyordu. İzler, karın derin olmadığı yerlerdekiler zorlukla seçiliyordu. Bittiğimin resmi bu. İzleri kaybedecek, atı bulamayacağım. Birden siyah bir leke gördü. At, kızak, bayrak, oklar, hepsi orada duruyordu. Daha önce uşakla birlikte düştükleri karların önündeydi.
At, onu kızağın yanı başına getirmiş, kızağa 50 adım kala silkinip koşmuştu. At eskiden bulunduğu yerde değil, okların yakınındaydı. Bey elini kızağa koyarak dinlenmeye ve toparlanmaya çalıştı. Uşak yerinden kalkmıştı. Kızağın içinde karla kaplı bir kütle vardı. Bunun uşağı olduğunu hemen anladı. Bütün korkularından kurtulmuştu. Şimdi bir tek şu kaygısı vardı. At üzerinde giderken korkup korkmayacağı. Bu korkudan kurtulmanın bir yolunu bulmalıydı. Arkasını rüzgara çevirip kürkünü, çizmelerini, kar dolmuş eldivenini, birini yitirmişti, çıkardı. Kemerini açıp tekrar sıkıladı. Köylülerin satmak için getirdiği buğdaylara bakmaya gittiğinde de hep bunu yapardı. Atın ayağını kurtarmak geldi aklına. Yaptı. Atı getirip eski yerine bağladı. Onu örtmek de istiyordu. O anda uşağın kımıldadığını gördü. Yarı yarıya donmuş adam çabalayarak kalktı, oturdu. Elini bir şeyi kovmak ister gibi salladı. Bir yandan da bir şeyler mırıldanıyordu. Bey, uşağın seslendiğini anladı. Elindeki örtüyü bırakıp kızağa yaklaşarak "Ne diyorsun?" "Benim ecelim geldi. Bana olan borcunu oğluma ya da karıma öde." "Hayrola, dondun mu?" Ağlamaklı ses deminki işareti yineleyerek "Öyle hissediyorum. Ecelim geldi. İnşallah günahlarım affedilir." Bey hareketsiz, sessiz durdu. Sonra kazançlı bir iş yaptığı anlardı. Müşterisiyle çekişirkenki gibi kararlı bir tutumla geriye bir adım attı. Kürkünün eteklerini kaldırıp kızaktaki karları dışarı atmaya başladı. Sonra kürkünü açıp uşağı kızağın arkasına attı ve onu kapatacak biçimde üstüne uzandı. Artık kulağındaki tek ses uşağın solumalarıydı. Uşak bir süre öylece kaldı. Göğüs geçirip soludu ve usulca devindi. "Bey, hepsi bu işte. Hani ölüyordun? Artık ısın. İnsan dediğin böyledir." Ama bunu sürdüremedi. Şaşkındı. Gözleri yaşarıyor, çeneleri birbirine vuruyordu. Gırtlağına tıkanan bir şeyi yutmak ister gibi sustu. Korkudan ölüyorum, ne kadar da bitkinim diye düşündü. Ama bu bitkinliği giderek sevmeye başladı. İnsanlar böyledir işte dedi kendi kendine, içinde sevecenlik duyguları bularak. Gözlerini kürküne silip, rüzgarın almak için çabaladığı kürkünü eliyle bastırıp, uyur uyanık kaldı bir zaman. Ama içindeki sevinci paylaşma arzusuna öyle bir kapıldı ki, uşağa, "Üşüyor musun?" diye sordu. "Yo, yavaş yavaş ısınıyorum." "Buna sevindim. Neredeyse ben de ölüyordum." Çeneleri tıkırdamaya başladı. Gözlerine yaşlar doldu. Sustu. "Bir şey olmayacak, bunu biliyorum, biliyorum," diye düşünüyordu. Altındaki uşağın sıcaklığı, kürkü, tatlı bir ılıklık vermeye başlamıştı. Ama kürkünün eteklerinde olan elleri, ayakları buza kesiyordu. Fakat bunu umursadığı söylenemezdi. Aklı fikri uşağı ısıtmaktaydı. Dönüp birkaç kez atına baktı. Rüzgar örtüyü uçurmuştu. Kalkıp örtmesi gerektiğini düşündü ama uşağı bir an olsun yalnız bırakmayı kaldırmadı içi. Uşağı ne çok ısıttığını düşünmek, alışverişlerdeki gibi bir hakim duygusuyla dolduruyordu içini.
Tehlike geçti artık diyordu. 3 saatleri de böyle geçti. Zaman silinip gitmişti aklından. İlk anlarda hayalinde tipi, kıza, titrek atı görüyor, altındaki adamı düşünüyordu. Giderek bunlara anılar da katılmaya başladı. Köydeki bayramları, karısını, polis komiserini, mum sandığını anımsadı, uşağı o sandığın altında yatıyor gördü. Alışverişe gelen köylüler, beyaz dutlar, saç damlı evler. Uşağı bu kez o evlerin altında kalmış gördü. Sonunda her şey iç içe geçti, karıştı. Gökyüzünün bütün renklerinin birleşiminden nasıl beyaz bir renk çıkarsa, anıları da öyle olmuş, uyuyakalmıştı. Rüyasız, uzunca bir uyku. Sadece sabaha karşı görülen bir düş. Kilisedeydi. Mum sandığının önünde. Bir kadın 5 kapik verip mum alıyor. Mumu sandıktan çıkarıp verecek ama elleri onu dinlemiyor. Ayaklarına söz geçiremiyor. Bunca sıkıntı arasında masa olmaktan çıkıp yatak haline geliyor. Kendisi o yatakta, evinde. Yataktan kalkması gerek. Polis komiseriyle randevusu var. Şu aşık işini konuşacaklar. Hayır, öyle olmayabilir. Ata yemlik takacaklar. Karısına komiserden haber olup olmadığını soruyor. Hayır yanıtı alıyor. Ama o sırada birinin evin taş merdivenlerine geldiğini duyuyor. Gelen o olabilir. Hayır, durmadan geçip gidiyor. Karısına tekrar soruyor. Karısı aynı yanıtı veriyor. Kendisi hala yatakta, kalkamaz halde bekliyor. Korkuyor, seviniyor. Beklediği gelmiş. Hayır, bir başkası. Asıl beklediği, evet, o. Işıklar içinde belirip kendisini çağırıyor. Bu birkaç saat önce uşağın üstüne yatmasını buyurandır. Onun kendisini anımsamasından hoşnut, geliyorum diye bağırıyor ve uyanıyor. Bu kez birkaç saat öncekinden daha farklı bir varlık. Kalkmak ister beceremez, elini oynatmak ister oynatamaz. Bedeni kendisini dinlemez ama bunun için üzülmüyor. Altındaki uşağın ısınıp canlandığını düşünür. Kendisinin bey değil, uşağın bey olduğunu, hayatın kendinde değil, uşakta olduğunu. Solumasına kulak verir uşağın, horlamalarını dinler. Hakim bir sesle, o soluk alıyor, ben de alıyorum der. Aklına paraları, dükkanı, alım satım işleri, Mironov'un milyonları düşer. Vasili denen adamın, kendisi, bunlarla neden ilgilendiğini anlaması zordur. İşlerin sonuna aklı ermezmiş onun der. Benim de anladığıma göre onun aklı yetmemiş. Oysa şimdi hata payı yok. Gerçekle yüz yüzeyim. Demin kendisine seslenmiş olanın çağrısını bir daha duyar. Sevinçle geliyorum diye bağırır ve kendisini bağlayan bir şey olmadığını hisseder. Ölümlü dünyada son düşüncesi bu olur. Tipi dinmemişti. Kar dans ediyor, beyin üstüne bir katman daha atıyor, at titriyor, kızağın önünde, ölü beynin altında yatan uşak uyuyordu. Uşak sabaha karşı müthiş şekilde üşümeye başladı ve bu üşümeyle uyandı. Bu soğuk gecede bir rüya görmüştü.
Değirmene buğday götürüyordu arabayla. Bir otlaktan geçerken, nasıl olduysa batağa saplanmışlardı. Arabanın altına girmiş, yerinden oynatmaya çalışıyordu. Ne garip, araba kımıldamıyordu. Kendisi de arabaya yapışmıştı. Böğürleri eziliyordu. Hava ne çok dondurucuydu. Bir yolunu bulup arabanın altından çıkmalıydı. Şu çuvalları suya atmalı dedi. Tuhaf şeyler hissediyor, uyanıp gözlerini açıyor ve her şeyi anımsıyordu. Buz tutan araba. Üstündeki ölü efendisi. Sesler kızağa vuran atın ayaklarından geliyor. Beye 2 kez sesleniyor. Anladığı gibi beyi ölü. Tanrı günahlarını affetsin diyor. Başını çeviriyor, üstündeki karda parmağıyla bir delik açıp bakıyor. Sabah olmuş. Rüzgar, arabanın oklarının arasında vızıldıyor. Kar yağıyordu. At hareketsiz. O da mı öldü acaba diye geçiriyor içinden. At soğuktan katılaşırken son kez gayret edip kızağa çarpmış ve uyanmasını sağlamıştı. Tanrım, benim de ölümüm yakın. Her şey buyurduğun gibi olsun ama o kadar kolay bir şey değil bu. 2 kere ölemem ki. Seve seve katlanırım. Hiç değilse uzun sürmese, ne olacaksa hemen olsa. Elini çekip gözlerini kapatır, uyuşur. Artık öleceğine kesin gözüyle bakıyordur. Kıza karla kaplanmış, sadece üstündeki mendil seçiliyordu. At karnına kadar sert bir kar katmanı içinde ayakta, her yeri bembeyaz duruyordu. Bir gecede öyle çökmüştü ki kemikleri sayılıyordu. Beyin cesedi kas katıydı. Kaldırıldığında bacakları birleştirilemiyor, uşağın bedenini sarmayı sürdürüyor gibiydi. Atmaca bakışları donuktu. Bıyıkları buz tutmuştu. Bedeni kısmen donsa da hayattaydı uşak. Uyandırıldığında öldüğünü, öbür dünyada olduğunu sanmıştı. Kızağın karlarını atan, beyin cesedini yüklenen köylüleri gördüğünde, öbür dünyada bile köylülerin bulunmasına şaşmıştı. Hala sağ olduğunu, ayak parmaklarını hissetmediğini anladığında, sevinmekten çok üzüldü. 2 ay hastanede kaldı. 3 ayak parmağını kestiler. Diğerleri sağlamdı. Çiftlik uşaklığı etti bir süre. Kocadığında gece bekçisi olarak 20 yıl daha yaşadı. Sonra da kendi evinde, heykellerin altında, elinde yanan bir mum tutarak öldü. Son nefesini vermeden önce, ettiği kötülükler için karısından af diledi. Oğluyla, torunlarıyla helalleşti. Oğlunu ve gelinini gereksiz bir boğazın yükünden kurtardı. Usandığı bu dünyayı son kez bırakıp zamanla iyice anladığı öbür dünyaya göçeceğini düşünüp mutlu öldü. Acaba şimdi gözünü açtığı öbür dünya daha iyi miydi? Yoksa orada da horlandı mı? Yahut beklediğinden daha iyi şeylerle mi karşılaştı? Bunun gerçeğini bir gün hepimiz mutlaka anlayacağız. İnsan neyle yaşar? Simon oldukça fakir bir insandı. Bu nedenle ailesiyle birlikte küçük bir barakada yaşıyor, ekmeğini ayakkabıcılık yaparak kazanıyordu.
Malsız, mülksüz bir adamdı. İşi fazla para kazandırmıyordu ve geçim darlığı içindeydi. Kazandığı ancak karınlarını doyurmaya yetiyordu. Kendilerine kaşık elbise alacak imkanları yoktu. Bu nedenle çetin geçen kış mevsimi süresince karısıyla koyun derisi bir kürkü ortak kullanmışlardı. Ama onun da yüzüne bakılır yanı kalmamış, eskiyip yıpranmıştı. Yeni bir kürk almak için 2 yıldır para biriktiriyordu. Kış gelip kapıya dayanmadan önce az da olsa biraz para biriktirmişti. Karısının kumbarasında 3 ruble kağıt para vardı. Köy sakinleri de Simon'a 5 ruble 20 kapik borçluydu. Bir sabah koyun derisi getirmek için köye gitmeye hazırlandı. Giydiği gömleğin üzerine karısının yamalı pamuk ceketini, üstüne de kendi ceketini geçirdi. Kumbaradaki 3 rubleyi aldı, ağaçtan bir sopa kesip kahvaltıdan sonra yola düştü. Bugün borçlulara uğrar, 5 rublemi alırım diye geçiriyordu içinden. Yanımdaki 3 rubleyi de ekleyince, kürk için koyun derisi almama bu kadarı yeter. Köye vardığında alacaklısına uğradı. Fakat adamı evde bulamadı. Adamın karısı borçlarını gelecek hafta ödeyeceklerine söz verdi ve yanında o kadar parası olmadığından bahsetti. Simon başka bir köylünün evine uğradı. Köylü meteliği olmadığına yemin ediyor, yalnızca Simon'ın onardığı bir çift çizmenin karşılığı olan 20 kapiyi verebileceğini belirtiyordu. Simon da koyun derisini borca almak istedi, fakat satıcı güvenemedi. "Getir parayı, al deriyi," diyordu. Simon'ın o gün bulup buluşturabildiği para 20 kapikti. Alabildiği tek şeyse bir çift keçe çizme oldu. Bir sıkıntı basmıştı Simon'ı. 20 kapikle gidip içti, deriyi de alamadan evinin yolunu tuttu. Sabah gelirken de çok üşümüştü. Fakat vodka içtikten sonra sağlam bir kürkü olmamasına rağmen pek üşümüyordu. Elindeki asayla buzlu toprağa vuruyor, diğer elindeki çizmelerle güçlükle yürüyordu. "Hiç üşümüyorum," diye söyleniyordu. "Koyun derisinden kürküm de yok ama biraz içtim. Damarlarımda onun sıcaklığı var. Kürk paltoda neme gerek, yoluma gider hiç de üzülmem. Ben böyleyimdir. Hiç umursamam. Kürksüz de yaşayabilirim. Karım çok öfkelenecek ama." "Ne ayıp değil mi? Siz bütün gün ter dökün, emeğinizin karşılığını vermesinler." "Dur hele, borcunu ödemezsen ben bilirim sana yapacağımı. 20 kapikle borç ödüyor. O kadar para neyime yeter? Ben de vodkaya verdim o parayı. Elimden gelen bu." "Durumu iyi değilmiş." "Peki, tamam. Benimki iyi mi sanki? Evin var, davarların var. Benimse başımı soktuğum bu barakadan başka bir şeyim var mı? Kendi ekinlerini yetiştiriyorsun. Ben öyle miyim ki her şeyi dışarıdan satın almaya mecburum? Ne kadar tasarruf etsem de haftada 3 rublem ekmeğe gidiyor. Eve geldiğimde neyle karşılaşsam dersiniz? Ekmek yine bitmiş. Al sana 1,5 rublelik gider daha. Bunun için hemen borcunu ödeyeceksin. Hiç anlamam." Böyle yürüyüp giderken virajdaki bir türbeye varmıştı. Gözlerini yukarı doğru kaldırınca mezarın ardında beyazımsı bir şey gördü. Ortalık giderek kararıyordu. Simon ne kadar dikkatle baktıysa da gördüğünü bir şeye benzetemedi. "Burada böyle bir şey yoktu. Acaba bir öküz mü?" "Yo, pek benzemiyor. Bir insan başına benziyor daha çok. Bembeyaz. Ama burada kim ne arar ki?" Daha yakından görmek için yaklaştı Simon. Baktığı şeyin bir insan olduğunu fark edince şaşırdı.
mezarın duvarına dayanmış bir adam. Hareketsizce duruyordu. Adam çıplaktı. Ölü mü, diri mi olduğu da anlaşılmıyordu. Simon dehşet içindeydi. Onu soyup buraya atmışlar. En iyisi ben bu işe karışmayayım. Neme lazım? Diye geçirdi içinden. Böyle düşünerek yoluna gitti. Adamı görmemek için de türbenin önünden geçti. Birkaç adım attıktan sonra dönüp arkasına baktığında, adamın duvara dayanmadığını, kendisine bakar gibi davrandığını fark etti. Simon'ın korkusu iyice çoğaldı. Yanına mı gitsem, yoluma mı? Yanına gitsem başım belaya girebilir. Fakat kim bilir bu adam Hin midir, cin midir? Ya buraya geliş nedenleri kötü şeylerse? Hemen gırtlağıma sarılırsa? Beni kim kurtaracak? Gırtlağıma sarılmasa bile başıma bela açabilir. Çıplak bir adamla durumum ne olur? Üzerindekileri çıkarıp ona veremem ya. En iyisi buralardan kirişi kırmak, diye geçirdi içinden. Simon böylesi düşünceler içinde türbeyi ardında bırakıp yoluna gidiyordu ki, vicdan azabıyla yolun ortasında kala kaldı. "Nedir bu yaptığın Simon?" dedi kendi kendine. "Adamın hali işler acısı. Sen ne yapıyorsun? Korkup kaçıyorsun. Senin paran pulun var mı ki çalınmasından korkuyorsun? Tüh sana Simon!" Dönüp adamın yanına geldi. Simon adama yaklaştı ve yüzüne dikkatle baktı. Genç bir insana benziyordu. Vücudu yarasız beresiz ve sağlam görünüyordu. Fakat birazcık korktuğu ve donmak üzere olduğu belliydi. Duvara dayanmış duruyordu. Yere eğik başını kaldırıp Simon'ın yüzüne bakmadı. Kendinde değil gibiydi ve gözleri kapalıydı. Simon azıcık daha sokuldu. Adam ayılır gibi göründü. Başını kaldırıp gözlerini açarak Simon'a baktı. Bir tek bakışı Simon'ın adama ısınmasına yetti. Elindeki çizmeleri yere bırakıp kemerini açıp çizmelerin üzerine bıraktı, ceketini çıkardı. "Konuşarak vakit geçirmeyelim," dedi. "Hemen şu ceketi giy." Adamı kollarından tutup ayağa kaldırdı. Delikanlı kalktığında Simon onun sağlıklı ve temiz yüzlü biri olduğunu gördü. Ceketini adama sardı, fakat delikanlı ceketin kollarını bulup giyemiyordu. Simon kolu tutup delikanlının giymesine yardımcı oldu. Ceketi giydirip kemeriyle de sardı. Sonra yırtık şapkasını çıkarıp adamın başına koydu. Kendi başı üşüdüğünde, "Ben neredeyse dazlağım ama onun uzun, kıvırcık saçları var," diye geçirdi içinden. Şapkayı alıp kendi başına giydi. "Ayağına da bir şeyler bulsam iyi olur," deyip delikanlıyı yere oturttu. Elindeki çizmeleri giydirip, "Şimdi oldu. Hemen ayaklarını hareket ettirip ısın. Gerisini sonra hallederiz. Nasıl? Adım atabilecek misin?" diye sordu. Delikanlı ayağa kalkıp nazik bir tavırla Simon'a baktı ama konuşmadı. "Niye konuşmuyorsun?" diye sordu Simon. "Hava çok soğuk. Hemen eve gitmeliyiz. Benim asamı al. Gücün kesildiğinde ona yaslan. Evet, hadi gidelim." Delikanlı yürümeye koyuldu. Rahat adımlarla yürüyor, arkada kalmıyordu. Böylece giderlerken, "Nerelerdensin? Kimlerdensin?" diye sordu Simon. "Buralı değilim." "Öyle olmalı. Çünkü buralıları tanırım. Mezarın yanında ne yapıyordun?" "Bunu söylememi istemeyin."
Sana kötülük mü yaptılar? Hayır, Tanrı cezalandırdı beni. İyiliği de kötülüğü de veren odur elbette ama yiyecek ve kalacak yer bulmalısın. Nereye gitmek istersin? Hiç fark etmez. Şaşkındı Simon. Adam dolandırıcıya falan benzemiyordu. Nazikçe konuşuyor, fakat kendisiyle ilgili şeyler konuşmaktan kaçınıyordu. Simon içinden, zavallı, başına ne geldi acaba, diyordu. Delikanlıya, öyleyse benim evime gidelim, hiç değilse ısınırsın, dedi. Beraberce Simon'ın evine doğru yürümeye başladılar. Güçlü bir esinti çıkmıştı. İpince gömlekle kalan Simon üşüyordu. Vodka'nın etkisi azalmıştı. İliklerine kadar üşüyordu. Burnunu çekiyor, karısının ceketine sarınıyordu. Al bakalım koyun derisini. Deri almaya gittim, üstüm başım açık halde eve geliyorum. Yanımda da çıplak bir adam. Katriona çok kızacak. Aklına karısı geldiğinde üzüldü. Fakat delikanlıya bakıp da onun bakışını görünce mutlu oldu. Simon'ın karısının değişmeyen günlük işleri vardı. Odun yarmak, su taşımak, çocukları doyurmak. O bu işlerini saatler öncesinden yapmıştı. Şimdi ise ekmeği bugün mü yapsam, yarın mı diye düşünüyordu. İrice bir dilim ekmek artmıştı. Simon yemeğini yediyse ve evde de fazla yemezse, ekmeğini yarın yaparım diye düşündü. Ekmek dilimini eliyle tarttı. Ekmek bugünlük yeter. Tek pişirimlik un kaldı evde. Cuma'ya kadar da onunla yetiniriz. Ekmeğini kaldırıp masa başına geçerek, kocasının gömleğini elden geçirmeye başladı. Bir yandan da Simon'ı kürk için deri alırken hayal ediyordu. Tüccar kandırmasa bari. Kocam sağ olsun fazla saftır. O kimseyi aldatmaz. Ama onu çocuklar bile aldatabilir. 8 ruble fena para değil. O paraya güzel bir kürk alabilir. Sepilenmiş deriden olmasa da sağlam bir şey olmalı. Bu kış iyi bir kürküm olmadığı için az mı zorlandım? Irmağa, konu komşuya bile gidemiyordum. Kocam evden çıktığında ne bulursa geçiriyordu üstüne. Benim giyeceğim bir şey kalmıyordu. Bugün yola çıktığında vakit geçti biraz. Ancak bu saatlerde gelebilir. Tanrı vere de parayı meyhanede harcamaya. Böylesi düşüncelere dalmıştı Matryona. Bir anda ayak sesleri duymaya başladı. Sonra içeri 2 kişi girdi. Matryona elindeki işi bırakıp hole çıktı. Simon ve yanında gençten, şapkasız biri. Matryona kocasının nefesinin vodka koktuğunu hissetti. Tanrım, içmiş, diye geçirdi içinden. Kocası paltosuzdu, sadece ceketiyle duruyordu ve elinde de koyun derisi falan olmadan, yüzü kızarmış halde durduğunu görünce öyle üzüldü ki içi parçalandı. Parayı vodkaya vermiş diye düşündü. Kimin nesi olduğu belirsiz biriyle harcamış parayı. Yetmezmiş gibi alıp adamı bir de eve getirmiş. Matryona ikisine yol açıp onları izledi. Simon'ın yanındaki adamın kocasının ceketini giymiş, narin yapılı, gençten biri olduğunu fark etti. Başında şapka yoktu. Eve girdiklerinden beri adam ne hareket etmiş ne de başını kaldırıp kadına bakmıştı. Kadın, böyle korktuğuna göre tekin biri değildir diye düşündü. Kadın somurtup, ikisinin neler konuşacağını merak eder gibi
ocağın önünde beklemeye koyuldu. Kocası şapkasını çıkarıp olağan dışı bir şey yokmuş gibi geçip peykeye oturdu. "Matryona, yiyecek bir şeyler getir bize." Kadın kendi kendine homurdanıp bulunduğu yerde beklemeyi sürdürdü. Her ikisine de bakıp bakışını hayır dercesine salladı. Kocası kadının öfkesine kayıtsız kaldı. Her şey yolundaymış gibi adamın kolunu tutup "Gel dostum," dedi. "Bir şeyler yiyelim." Delikanlı geçip sedire oturdu. "Yemek yapmadın mı bugün?" diye sordu Simon. Kadının sabrı taşmıştı. "Yaptım yapmasına ama size değil." "Herhalde aklın başında değil senin. Bir de içmişsin. Hani deri almaya gitmiştin?" "Deriyi bırak, evet ceketle dönüyorsun. Üstelik yanında bir de elin adamını getiriyorsun. Benim sarhoşlar için hazırlayacak yemeğim yok." "Sus Matryona. Boşuna kendini yorma. Hele bir sor önce. Nasıl bir adam diye." "Sen parayı ne yaptığını anlat." Simon ceket cebinden 3 rubleyi çıkardı. "Bütün para burada. Trifonov'tan hava aldık. Haftaya varmaz ödeyecekmiş." Kadın biraz daha öfkelendi. Deri almak bir yana, kendi ceketini de bu adama giydirmiş, alıp bir de eve getirmişti. Parayı masadan alıp gizli bir yere kaldırırken, "Sizin için bir tek lokmam yok. Herkesin açını biz mi doyuralım?" "Kadın, sus hele. Bak ne diyeceğim." "Ahmak ve ayyaş bir adamın nesini dinleyeyim? Seninle evlenmek istememekte haklıymışım demek ki. Çeyizlerimi bile satıp parasını içkiye yatırdın. Bugün kürk almaya gittin, onun parasını da meyhanede harcadın." Simon sadece 20 kapik harcadığını, adamı ne halde bulduğunu anlatmaya çalışsa da, karısı buna izin vermedi. Karısı almış başını gitmiş, 20 yıl öncesinden söz ediyordu. Matryona hiç durmadan konuştu durdu. Sonunda kocasına atılıp, delikanlıyı kolundan yakaladı. "Ver ceketimi," dedi kocasına. "Başka ceketim yok. Bunu bir daha giymeyeceksin. Hemen çıkar şunu, seni alçak." Simon ceketi çıkarmaya başladı. Ceketin bir kolunun astarı dışarı çıkmıştı. Kadın ceketi kocasının elinden kaparken dikişler sökülmeye başladı. Ceketi ele geçiren kadın hemen üstüne giydi, kapıya doğru yürüdü. Dışarı çıkmak niyetindeydi. Kararsız kaldı bir an. Aslında evden biraz ayrılıp sakinleşmek istiyordu. Ancak yabancının da nasıl bir adam olduğunu da merak ediyordu. Eşikte durmakta olan kadın, "Bu adam eğer gerçekten güvenilir biri olsaydı, böyle çıplak dolaşmazdı. Şu hale bakın. Üzerinde bir gömlek bile yok. Eğer namuslu bir adam olsaydın, onu nereden bulduğunu söylerdin." "İşte benim de anlatmaya çalıştığım şey bu. Türbenin önüne geldiğimde onu çıplak, soğuktan ölecek haldeyken buldum. Bu havada çıplak oturulur mu? Tanrı gönderdi beni ona. Yetişmeseydim donar giderdi. Sence ne yapmalıydım? Ben yetişmeseydim hali ne olurdu?" "Onu yerden kaldırıp üzerindekileri giydirdim. Alıp buraya getirdim. Neden bu kadar sinirleniyorsun? Yazık değil mi? Hepimizin başına gelebilir bu." Matryona tam konuşmaya başlayacakken delikanlıya bakıp sustu. Delikanlı peykenin ucuna ilişmiş, hareketsiz duruyordu. Gözlerini yummuştu. Alnında acı çekmekten kaynaklanan kırışıklıklar oluşmuştu. Matryona sessizliğini bozmamıştı. Simon, "Tanrı'dan hiç korkun yok mu?" diye sordu. Matryona bu sözler üzerine delikanlıya baktı.
Bu adama karşı kalbi birden yumuşadı. Eşikten dönüp ocağa giderek yemek getirdi. Elindeki bir fincanı masaya bırakıp içine biraz kıvas doldurdu. Kalan irice ekmek dilimini de masaya koyup kaşıkları sıraladı. "Buyurun," dedi. Simon delikanlıyı masaya buyur etti. Ekmeği küçük küçük parçalara ayıran Simon, kıvası ufaladı. Beraberce kaşıklamaya başladılar. Matryona, masanın bir ucuna ilişmiş, elleri başında delikanlıyı izliyordu. Kadın, bu delikanlıya merhametle bakıyordu. Giderek daha cana yakın buluyordu onu. Adamın yüzünde bir ışıltı belirmişti. Somurtmuyor, kadına bakıp gülümsüyordu. Yemeklerini yiyince, masayı toparlayan Matryona, delikanlıyı sorgulamaya başladı. "Kimsin, kimlerdensin?" "Buralardan değilim." "Ne arıyordun buralarda peki?" "Bunu anlatamam." "Birileri malını mı çaldı?" "Beni Tanrı cezalandırdı." "Bu soğukta orada çıplak mı yatıyordun?" "Evet, soğuktan donmak üzereydim. Beni gören Simon merhamet edip ceketini bana giydirdi. Alıp evine getirdi. Siz de karnımı doyurdunuz ve bana iyi davrandınız. Tanrı bunun karşılığını verecektir." Kadın ayağa kalktı, pencere önüne gidip onardığı gömleği alıp delikanlıya verdi. Giymesi için de bir de pantolon buluşturdu. "Bunu da giy. Sonra da tavan arasına veya ocağın üstüne uzan." Delikanlı ceketi çıkarıp gömleği giyerek tavan arasına uzandı. Kadın mumu söndürdü, ceketi alıp kocasının yatağına çıktı. Kadın ceketi dizlerine örttü ama aklı delikanlıdaydı. Uyuyamıyordu. Ona son ekmeklerini verdiğini, sabaha ekmeklerinin kalmadığını, bir de verdiği ceketle gömleği düşününce derin bir kedere boğuldu. Fakat delikanlının gülümseyişini hatırlayınca içi tekrar sevinçle doldu. Matryona saatlerce uyuyamadı. Birden kocasının da uyuyamadığını fark etti, dizlerine örttüğü ceketi onun üstüne çekti. "Simon." "Ne var?" "Son ekmeği de siz yediniz. Hamur da yoğurmadım. Sabahleyin ne yiyeceğiz bilmiyorum. Komşumuz Marta'dan biraz ödünç alabilirim." "Tanrı büyüktür," dedi Simon. Kadın biraz sessiz kaldıktan sonra, "Eli yüzü temiz birine benziyor. Ama neden kim olduğunu söylemiyor?" "Kendine göre bir sebebi vardır muhakkak." "Simon." "Yine ne var?" "Biz hep verdiğimiz halde neden karşılık alamıyoruz?" Simon söyleyecek bir şey bulamıyordu. "Sus da uyuyalım artık," deyip arkasını döndü. Sabahleyin Simon uyanmıştı. Fakat çocukları hala uyuyordu. Evde ekmek yoktu. Karısı ekmek istemek için komşuya gitmişti. Delikanlı, şöminenin üstünde kendi başınaydı. Gözleri düne göre daha ışıltılıydı. Simon, "Evet, boğaz ekmek ister, beden de giyecek tabii. Geçimlik parayı kazanmak için çalışmak gerek. Ne tür işler gelir elinden?" "Hiçbir şey." Afalladı Simon. "İstersen öğrenebilirsin," dedi. "Ben de diğer insanlar gibi çalışırım." "İsmin nedir?" "Mihail." "Dinle Mihail. Kendinden söz etmek istemiyorsan sen bilirsin.
Fakat geçimini sağlamak zorundasın. Eğer gösterdiğim gibi çalışırsan, yiyeceğini ve barınağını sağlarım. Tanrı seni kutsasın. Çalışırım tabii. Sen sadece ne yapacağımı söyle. Simon baş parmağına sicim dolayıp bükmeye başladı. Ne kadar kolay, gördün mü? Mihail de onun yaptığını izledi. O da parmağına sicim dolayıp bükmeye başladı. Simon daha sonra ona sicimin nasıl mumlanacağını öğretti. Mihail çabucak öğrendi. Simon bu kez ona kalın ipleri nasıl bükeceğini ve dikeceğini öğretti. Mihail öğrenmekte zorlanmıyordu. Aradan 3 gün geçince hayatı boyunca bu işi yapmış gibi ustalaşmıştı. Ara vermeden çalıştı ve çok az yiyecekle yetindi. İşlerini bitirdiğinde sessizce tavanı izliyordu. Sokağa neredeyse hiç çıkmıyor, gerektiğinde konuşuyor, şaka yapmıyor, eğlenmiyordu. Matryona'nın ona yemek verdiği gün dışında gülümsediğine rastlamadılar. Aradan haftalar ve aylar geçti. Mihail geleli tam 1 yıl olmuştu. Simon'ın evinde yaşıyor, onunla çalışıyordu. O kadar nam salmıştı ki, herkes Simon'ın kalfası Mihail kadar sağlam ve güzel çizmeleri kimsenin dikemeyeceğini söylüyordu. Çevredeki herkes onlardan çizme almaya geliyordu. Simon'ın durumu da gittikçe iyileşiyordu. Bir kış günüydü. Simon ve Mihail işlerini yapıyorlardı. Bu sırada barakalarının önünde kızaklı 3 atın çektiği bir araba geldi. Simon ve kalfası merakla baktılar pencereden. Araba kapılarında duruyordu. Bir uşak atlayıp hemen kapıyı açtı. Bey barakaya girmek için eğildi. İçeri girdiğinde başı az daha tavana değecekti. Odanın 3/4'ünü kaplayacak kadar yapılıydı adam. Simon kalkıp eğilerek selamladı adamı. Bir yandan da şaşkınca bakıyordu. Böyle birini ilk görüşüydü. Simon sıska, Mihail narin, Matryona'nın kemikleri sayılıyordu. Oysa bu adam başka bir dünyadan gelmişti sanki. Al yüzlü, devasa gövdeliydi. Boynu bir boğanın boynuna benziyor, bakışlarından bir soğukluk yayılıyordu. Bey ahlıya inliye kürkünü çıkarıp bir kenara attı. Peke'ye ilişirken, "Usta hanginiz?" diye sordu. "Bendeniz efendim," dedi Simon ileri çıkıp. Bey uşağına seslendi. "Fetka, deriyi getir." Uşak elinde katlanmış bir deriyle içeri koştu. Bey deriyi alıp masanın üstüne bıraktı. Uşaktan deriyi açmasını istedi. Uşak söyleneni yerine getirdi. Bey deriyi işaretle, "Bana bak ayakkabıcı, bu deriyi görüyor musun?" "Evet." "Nasıl bir deri olduğunu söyleyebilir misin peki?" Eliyle deriyi yoklayan Simon, "Güzel bir deri," dedi. "Tabii ki öyle. Senin gibi bir ahmak ömründe böylesini görmemiştir. Alman malıdır ve su içinde 20 ruble eder." Korkuya kapılan Simon, "Böyle deriyi neden göreyim?" "Pekala. Bu deriden çizme yapabilir misin bana?" "Elbette efendim, yapabilirim." Bey kükredi. "Demek öyle. Fakat çizmelerimi kime yaptığını, derinin ne kadar kaliteli olduğunu aklından çıkarma sakın. Öyle bir çizme olsun ki 1 yıl dayansın. Ne biçimi bozulsun ne de dikişleri atsın. Eğer yapabilirsen al deriyi ve kes. Yapamayacaksan şimdi söyle." "Demedi deme. Eğer 1 yıl geçmeden bu çizmenin biçimi bozulur veya dikişleri atarsa seni içeri tıktırırım. Eğer hiçbir şey olmazsa sana 10 ruble veririm." Alabildiğine korkan Simon diyecek söz bulamıyordu.
Mihail'e bakıp dirseğiyle dürterek fısıltıyla "İşi alayım mı?" diye sordu. Al dercesine başını salladı Mihail. Mihail'in önerisine uyup bir yıl boyunca biçimi bozulmayacak, dikişleri atmayacak çizmeleri yapmayı kabul etti. Uşağına seslenen bey, öne uzattığı sol ayağındaki çizmeyi çıkarmasını buyurdu. "Ölçünü al," dedi. Simon ölçü kağıdını alıp, diz çökerek beyin çorabını kirletmemek için elini iyice önlüğüne sildi, ölçü almaya girişti. En başta ayak tabanını ölçtü. Kağıt ölçütünü ayağın üst tarafına dolayıp baldır ölçüsünü çıkardı. Ancak kağıt endazesi kısa geliyordu. Adamın baldırı ağaç kökleri gibi kalındı. "Diz kısmına sakın dar yapma." Simon bir kağıt şerit daha ekledi. Bey çorapla ayak parmaklarını çıtlatırken barakadakileri gözlemeye başladı. Mihail'i o sırada fark etti. "O da kim?" "Kalfam. Çizmelerinizi o dikecek." "Unutma, öyle sağlam yapacaksın ki 1 yıl dayanacak." Simon kalfasına baktığında, onun beye bakmadığını, sanki biri varmışçasına gözlerini beyin arkasında bir yere çevirdiğini fark etti. Mihail bakarken birden gülümsedi, yüzü ışıldadı. "Niye sırıtıyorsun ahmak?" diye kükredi bey. "Öyle sırıtacağına, çizmeleri vaktinde nasıl bitireceğini düşünsene." "Tam vaktinde hazırlanacaklarına emin olun," dedi Mihail. "Bunu sakın aklından çıkarma, sakın," dedi bey. Çizmelerini, kürkünü giyip kapıya doğru ilerledi. Ama başını eğmeyi unuttuğu için kafası kapının üstüne çarptı. Homurtulu küfürler savurup başını ovuşturdu. Sonra arabasına kurularak çekti gitti. Simon bey çıktıktan sonra Mihail'e "Ne adam ama! Dağ gibi. Başına kalasla bile vursan bir şey olmaz. Kapı az daha devriliyordu ama ona bir şey olmadı." Matryona, "İnsanın öyle bir hayatı olursa nasıl boğa gibi güçlü olmasın ki? Böylelerine Azrail bile dokunamaz." Simon kalfasına, "İşi kabul ettik ama bu işten pişman olmayız umarım. Deriye paha biçilmez. Bey ise Nemrut gibi bir insan. Küçücük bir hatayı bile affetmez. Senin gözlerin daha keskin. Ellerin benimkinden hızlı. Ölçüye göre kes çizmeleri. Yüzünün son dikişlerini ben yaparım," dedi. Kalfa verilen emre uydu. Deriyi alıp masaya serdi, uygun biçimde katlayıp elindeki bıçakla kesmeye başladı. Matryona gelip Mihail'in deri kesişini izlemeye başladı, fakat onun yaptığını görünce afalladı. Çizme yapım işini izlemeye alışkındı. Fakat kalfa deriyi farklı bir biçimde kesiyordu. Konuşmak, bir şeyler söylemek istedi ama içinden beyin çizmelerinin nasıl yapılacağını belki de ben bilmiyorumdur diye geçirdi. Mihail elbette nasıl yapılacağını bilir. Ben hiç sesimi çıkarmayayım. Deriyi kesen Mihail bir iplik aldı. Çizmelerinki gibi iki ucundan değil, bir ucundan terlik gibi dikmeye başladı. Matryona iyice kaygılandı. Ama yine karışmadı. Mihail vakit öğleyi buluncaya dek dikiş dikti. Simon, öğle yemeği için kalkınca çevresine bakındı ve kalfasının beyin getirdiği deriden bir çift terlik diktiğini fark etti. "Tanrım!" diye bağırdı Simon. "Benimle bir yıldır çalışıp da bugüne kadar hiç hata yapmayan sen, böyle bir şeyi nasıl yaparsın?" diye geçirdi içinden. Bey şeritli, ucu bol, uzun çizmeler sipariş etmişti. Kalfamsa hafif terlikler dikmiş ve güzelim deriyi mahvetmiş. Beye ne diyeceğim ben? Böyle bir deriyi asla bulamam. "Sen ne yaptın dostum?" diye sordu kalfasına.
Beni öldürdün. Beyin uzun çizmeler istediğini sen de biliyorsun. Ama bu yaptığın ne? Kafasını azarlamaya koyulmuştu ki, kapının çıngırağı çaldı birden. Eşikte biri vardı. Pencereden dışarıya göz attılar. Beyin yanında az önce gördükleri uşak girdi. Kolay gelsin dedi. Sağ olun, hoş geldiniz dedi Simon. Size bir yardımım dokunabilir mi? Hanımefendim çizmeler için gönderdi beni. Onlara ihtiyacımız yok artık. Bey sizlere ömür. Olamaz. Buradan çıkıp eve gitmesi bile nasip olmadı. Arabadayken eceli geldi. Eve geldiğimizde uşaklar araba kapısını açınca yere yuvarlanıverdi. Öleli çok olmuştu. O kadar ağırdı ki zor taşıyabildik. Hanımefendi size gitmemi isteyip kendisi için çizme siparişi veren ve deri bırakan beyin artık çizmeye ihtiyacı yok, naaşı için en çabuk tarafından hafif terlikler diksin dememi buyurdu. Bunları söylemek için geldim. Kalfa derinin kalanını topladı. Sarıp paketledi. Hazırladığı terlikleri birbirine vurup önlüğüne sildi. Kalan deriyle beraber uşağa verdi. Uşak kolay gelsin diyerek çıkıp gitti. Mihail'in Simon'ın yanına gelmesinin üzerinden tam 6 yıl geçmişti. Bu süre içinde hayatında hiçbir değişiklik olmamıştı. Bir yere çıkmıyor, gerekmediği zamanlarda konuşmuyordu. Bunca yıldır da sadece 2 kez gülümsemişti. İlki, Matryona kendisine yemek verdiğinde, diğeri, bey barakalarına geldiğinde. Kalfasından alabildiğine hoşnuttu Simon. Ona nereden geldiğini bir daha sormamıştı. Tek korkusu, Mihail'in onlardan ayrılma ihtimaliydi. Hepsinin evde olduğu bir gündü. Matryona yemek pişiriyor, çocuklar birbirleriyle oynaşıyor, Simon bir pencere önünde dikiş dikiyordu. Mihail de diğer pencere önünde bir ayakkabının topuğuyla uğraşıyordu. Çocuklardan biri Mihail'in yanına koşup omzuna yaslanarak dışarı baktı. Mihail amca bak, bir kadın geliyor. Yanında küçük çocuklar var. Bize geliyorlar sanki. Kızlardan birinin ayağı aksıyor. Mihail de işini bırakıp çocuğun bahsettiği yere baktı. Simon şaşkındı. Mihail'in sokağa baktığı görülmemişti. Fakat şimdi pencereye dayanmış, gözlerini bir noktaya sabitlemişti. Simon da aynı yere baktığında, iyi giyimli bir kadının barakalarına doğru geldiğini gördü. Kadın kürklü, yün şallar örtünmüş, 2 küçük kızın elinden tutmuştu. Kızlar birbirine 2 su damlası kadar benziyordu. Ama birinin sol bacağı diğerinden kısa olduğu için aksayarak yürüyordu. Kadın avludan geçip hole vardı. Bakınarak kapı kolunu bulup önce çocukları içeri soktu, sonra da kendisi girdi. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun, dedi Simon. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kadın masanın kenarına sokuldu. 2 küçük kız, içeridekileri meraklı bakışlarla süzüp annelerinin dizlerine yaslandılar. Bu çocuklar için yazlık ayakkabı yaptırmak istiyorum. Yaparız. Gerçi bu kadar küçük ayakkabı yapmadık hiç. Ancak şeritle veya şeritsiz, keten tabanlı ayakkabılar dikebiliriz. Kalfam işinin erbabıdır. Simon dönüp Mihail'e baktığında, onu işe ara vermiş ve gözlerini hiç ayırmadan kızlara bakmakta olduğunu gördü. Kızlar kara gözlü, toraman, al yanaklı, sevimli çocuklardı ve kılık kıyafetleri düzgündü. Yine de Mihail'in neden onları öyle izlediğini anlayamadı Simon. Bunu birazcık hayret verici bulduysa da, Mihail onları tanıyormuş gibi bakıyordu. Kadınla ayakkabıların kaça mal olacağına dair konuşmaya devam etmişti.
Ödenecek para da kararlaştırılınca ölçü almaya koyuldu. Kadın, ayağı aksayan kızı dizlerine oturtup, "Bu küçük kızdan 2 ölçü alın. Biri sağlam, diğeri aksayan ayağı için. Diğer kızın da ayağı aynı büyüklükte. Onlar ikiz." Simon bir yandan ölçü alırken, bir yandan da ayağı aksayan kızı hakkında merak ettiklerini soruyordu. "Ne oldu ona? Öyle sevimli bir kız ki, doğuştan mı öyle?" diye sordu. "Hayır, sonradan oldu. Dizini annesi ezmiş." Kadının kim olduğunu, çocukların neyin nesi olduğunu merak eden Matryona da konuşmalara katıldı o sıra. "Anneleri siz değilsiniz, öyle mi?" diye sordu. "Değilim hanımefendi. Anneleri de değilim, bir yakınları da. Ben onları evlat edindim sadece." "Kendi çocuklarınız olmamasına karşın onları bu kadar seviyorsunuz ha?" "Sevmem mi? İkisini de ben emzirdim. Benim de bir çocuğum var ama Tanrı onu yanına aldı. O çocuğuma bile bunca düşkün değilim." "Bu çocuklar kimin peki?" Kadın çocukların öyküsünü anlatmaya başladı. "Onların hikayesi oldukça uzun ve üzücüdür. 6 yıla yakın bir süre önce anneleri ve babaları çok kısa bir aralıkla öldü. Babaları salı, anneleri ise cuma günü toprağa verildi. Bu yavrular babalarının ölümünden 3 gün sonra dünyaya geldiler. Anneleri doğumdan hemen sonra öldü. Kocam o zamanlar köyde çiftçiydi. Bu çocukların aileleri kapı komşumuzdu ve bahçelerimiz bitişikti. Babaları ormanda ağaç keserdi. Bir gün ağaç keserken ağaç üstüne devrilmiş. Tam göğsüne düşen ağaç adamcağızın içini dışına çıkarmış. Son nefesini vermeden önce evine güçlükle taşımışlar. Bu olayın haftasında karısı bu çocukları doğurdu. Yoksuldu, kimsesizdi. Yanında kalacakları birileri yoktu. Çocuklarını kendi başına doğurdu ve ölüme kendi başına gitti. Ertesi sabah onu kontrol etmeye gittim. Fakat barakasına girdiğimde zavallı kadının bedeni soğuyup katılaşalı uzun zaman olmuştu. Can çekişmesi sırasında bu çocuğun üzerine yuvarlanıp dizini ezmiş. Barakaya köylüler doluşmuştu. Hemen bir tabut hazırlayıp ölüyü yıkayıp toprağa verdiler. Bebekler bir başına kalıverdi. Onlar ne olacaktı? Köyde o günlerde emzikli bebeği olan tek kadın bendim. 8 aylık bir yavrum vardı. Bunun üzerine bu yetimleri de bir süreliğine yanıma aldım. Köylüler toplaşıp onları ne yapacaklarını tartıştılar. Sonunda bana, "Mary, çocuklar şimdilik seninle kalsalar iyi olur. Sonra bir çare düşünürüz," dediler. İlk zamanlarda ayağı aksayan çocuğu emziriyordum. Ne de olsa çok yaşamayacak diyordum. Sonra oturup düşündüm. Bu günahsızlar ne diye sefil olsun? Merhamet edip onu da emzirmeye başladım. Oğlumu ve bu ikizleri kendi sütümle besliyordum. Sağlıklı, güçlüydüm. Bol yemek yiyordum. O günlerde sütüm öyle çoğaldı ki göğüslerimden taştığı bile oluyordu. Kimi zaman biri beklerken ikisini aynı anda besliyordum. Biri doyduğunda sıra üçüncüye gelirdi. Tanrı yaşı 2'yi bulmayan yavrumu yanına alıp bu çocukları büyütmemi buyurdu. Durumumuz iyiydi ama o çocuktan başka çocuğumuz olmadı. Kocam şimdi değirmende bir mısır tüccarının yanında çalışıyor. Para yönünden sıkıntımız yok. Ama benim kendi çocuğum olmadı. Bu küçükler olmasa hayata zor dayanırdım. Onları öyle çok seviyorum ki benim her şeyim bu ikizler. Kadın bir eliyle ayağı aksayan küçüğü dizlerine bastırıyor, diğer eliyle de kendi gözyaşlarını siliyordu. Göğüs geçiren Matryona, "Atasözü ne güzel söylemiş. İnsan ailesiz yaşayabilir ama tanrısız asla," dedi.
Böylece konuşurlarken ansızın içeriği Mihail'in durdurduğu köşede çakan bir şimşek aydınlatır gibi oldu. Ona baktıklarında elleri dizlerinde, gözleri tavana çevrili, gülümseyen yüzünü gördüler. Kadın kızların dağılıp birlikte dışarıya çıktı. Mihail ayağa kalkıp elindeki işi bir kenara bıraktı. Sonra önlüğünü çıkardı. Başını eğerek ustasıyla karısını selamlayıp "Hoşça kalın" dedi. "Tanrı'nın merhametine uğradım. Eğer bir hatam olduysa siz de beni affedin." Mihail'in üzerinde bir ışığın parladığını gördüler. Simon da kalkıp kalfasını selamlayarak "Mihail, senin herhangi bir suçun olmadığını biliyorum. Burada kalmanı istemeye ve sorgulamaya niyetim yok. Sadece şunu yanıtla. Seni bulup buraya getirdiğimde alabildiğine perişan ve kederliydin. Fakat karım sana yemek verdiğinde ona gülümsedin. Yüzün aydınlandı. Bey ayakkabı yaptırmaya geldiğinde bir daha gülümsedin. Ve yüzünün aydınlığı çoğaldı. Son olarak da deminki kadın çocuklarla geldiğinde bir daha gülümsedin ve yine yüzünün aydınlığı arttı. Bilmek istediğim şu, yüzün neden böyle ışıklanıyor ve neden sadece 3 kez gülümsedin? Mihail, cezalandırılmıştım ama Tanrı beni bağışladı. Yüzüm bundan dolayı aydınlanıyor. 3 kez gülümseme nedenime gelince, Tanrı beni 3 gerçeği öğren diye yollamıştı, öğrendim. İlki, karın bana acıdığında, bunun için ilk kez gülümsedim. İkincisi, bey çizme siparişi vermeye geldiğinde, bir daha gülümsedim. Son olarak da o hanımla çocukları gördüğümde, üçüncü ve son gerçeği de öğrendiğimde. Ustası, Tanrı'nın sana verdiği ceza neydi Mihail? Bir de değindiğin 3 gerçek nedir? Söyle ben de öğreneyim. Tanrı, onun yolundan ayrıldığım için cezalandırdı beni. Cennetin meleklerinden biri olmama karşın, onun buyruklarına karşı geldim. Tanrı, bir kadının canını almam için yollamıştı beni. Dünyaya vardığımda, kendi başına yatan bir kadıncağız gördüm. Kadın deminki ikiz çocukları doğurmuştu. Bebekler annelerinin yanında zor bela kımıldanıyorlar. Ama kadın ne yapsa onları göğüslerine kaldıramıyordu. Beni gördüğünde canını alayım diye Tanrı'nın gönderdiğini anlayıp gözyaşları dökerek "Ey Tanrı'nın meleği, kocam kestiği ağacın altında kalıp birkaç gün önce öldü. Kimin kimsen yok. Bu günahsızlar ölüp gidecek. Yalvarırım, canımı alma. Ne olur onları emzirmeme, kalkıp yürüdüklerini görmeme yetecek kadar izin ver. Çocuklar ana babaları olmadan yaşayamaz." Söylediklerini dinleyip bir çocuğu bir göğsüne, diğerini de kollarına uzatıp göklere yükselip onun huzuruna çıktım. Ve "Tanrım, verdiğin görevi yerine getiremedim. Kadının kocası bir ağacın altında kalarak can vermiş. Kadın ikiz yavrularının hatırına canını almayayım, çocuklarının büyüyüp yürüdüklerini göreyim diye yalvarıyor. Bu yüzden verdiğin görevi yerine getiremedim," dedim. Tanrı, "Git annenin ruhunu teslim etmesini sağla ve 3 gerçeği öğren. İnsanın içinde ne vardır? İnsana verileni ve verilmeyeni öğren. İnsan neyle yaşar? Öğren. Bunları öğrenip tekrar göklere dön." Bu sözler üzerine tekrar yere inip kadına ecel şerbeti sundum. Bebeler göğüslerinden düştüler. Bedeni yataktan düştü kadının ve çocuklardan birinin dizlerine ezdi. Kadının ruhunu Tanrı'ya götürmek amacıyla köy üzerinde yükseliyordum ki, bir esintiye kapılıp yere düştüm. Kadıncağızın ruhu kendi başına göklere yükseldi. Bense tekrar dünyaya, o türbenin yanına düştüm. Yoksul karı koca, evlerinde kimi konuk ettiklerinin farkındaydılar. Sevgi ve saygıyla gözyaşı döktüler. Melek şöyle seslendi: "Bir başıma ve çıplaktım.
İnsanların ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmiyordum. Açlıktan içim eziliyor, soğuk kemiklerime işliyor. Fakat ne yapacağımı bilmiyordum. Bulunduğum tarlaya yakın bir türbe gördüm. Başımı oraya sokup soğuktan korunabileceğimi düşünerek oraya gittim. Ancak türbenin kapısı kilitliydi. İçeri giremedim. Hiç değilse rüzgardan korunayım diye geçip türbenin arkasına oturdum. Karanlık basmıştı. Karnım açtı ve donmak üzereydim. Derken yoldan birinin geçtiğini gördüm. Elinde bir çift çizme tutuyor, kendi kendine konuşuyordu. İnsana dönüştüğümden beri ölümlü birine ilk görüşümdü bu. Yüzü korkunç görünüyordu. Başımı çevirdim. Adamın soğuktan nasıl korunacağını, ailesini neyle doyuracağını, kendi kendine konuştuğunu duydum. Ben burada açlıktan, soğuktan neredeyse öleceğim, adamsa kendi derdine düşmüş. Onun bana yardımı olmaz diye geçirdim içimden. Beni gören adamın kaşları çatıldı, yüzü biraz daha korkunçlaştı. Bulunduğu yeri bırakıp yolun öte yakasına geçti. Kendimi çok çaresiz hissettim. Fakat ansızın onun dönüp geldiğini gördüm. Başımı kaldırıp yüzüne baktığımda adamı neredeyse tanıyamıyordum. Demin yüzünde ölüm olan adam canlanmış, gençleşmiş gibiydi. Yüzünde Tanrı'nın ilahi ışığı vardı. Yaklaşıp giymem için bir şeyler verdi. Beni yanına alıp evine getirdi. Evine getirdiğinde karısı karşıladı bizi ve hemen konuşmaya başladı. Kadının hali kocasınınkinden daha korkunç görünüyordu ve soludukları havada ölümün kokusu vardı. Bu yüzden güçlükle soluk almaya başladım. Benim dışarının soğuğuna atılmamı istiyordu. Bunu yaptığında hemen öleceğimi biliyordum. Kocası ona Tanrı'yı anımsatınca, kadın çarçabuk değişti. Yemek getirip yüzüme baktığında, ben de ona bakıp ölümün onun üstünde sözü olmadığını gördüm. Hayat bağışlanmıştı ona. Onun bu halinde Tanrı'yı hissettim. Hemen sonra Tanrı'nın ilk dersini hatırladım. İnsanın içinde ne vardır? İnsanın yüreğine sevginin egemen olduğunu öğrendim. Tanrı'nın vaat etmiş olduğu şeyleri bana açık etmesiyle rahatlıyordum. İlk kez işte bunun için gülümsedim. Ancak öğreneceklerim bitmemişti daha. İnsana neyin verilmediği ve insanın neyle yaşadığı. Evinizde yaşıyordum. Bir yıl geçti. Günün birinde biçimi bozulmayacak, dikişleri atmayacak çizmeler isteyen bir bey geldi. Yüzüne baktığımda omuzlarının üstünde arkadaşımı, Azrail'i gördüm. O meleği benden başka gören olmamıştı. Onu tanıyordum. Akşama varmadan varlıklı beyin canını alacağını biliyordum. Adam bir yıl sonrasına hazırlanıyor ama akşama varmadan öleceğini bilmiyor diye düşündüm. Hemen Tanrı'nın ikinci buyruğunu anımsadım. İnsana verilmeyen nedir? İnsana sevginin egemen olduğunu biliyordum. Artık ona neyin verilmediğini de anlamıştım. Kendi gereksinimlerinin bilgisi. İkinci kez gülümsedim. Hem arkadaşımı görmekten hem de Tanrı'nın ikinci buyruğunu esinlemesinden dolayı bahtiyardım. Fakat bilmem gerekenler bitmemişti. İnsanın neyle yaşadığı. Tanrı son dersi de esinleyinceye kadar beklemeyi sürdürdüm. 6. yıl, kadınla ikiz çocuklar geldiler, kızları hemen tanıdım ve hayatta kalmayı nasıl başardıklarını öğrendim. Neler yaşadıklarını öğrenince düşündüm. Anaları, çocukları için bana yalvarmış, bu yavruların kendi başlarına yaşamayacaklarını söyleyince inanmıştım.
Fakat onlarla yabancı biri ilgilenmiş, besleyip büyütmüştü. Kadının onları öz çocuğu gibi sevdiğini görünce gözyaşı döktüm. Kadında can bağışlayan Tanrı'nın varlığını sezdim. İnsanları yaşatan şeyi, öğrenmem gereken son şeyi de öğrendim. Tanrı beni bağışlayıp son dersi de esinlemişti. 3. kez gülümsedim. Melek sözlerine son verince, üstündeki elbiseler yok oldu ve insanın gözünün dayanamayacağı kadar güçlü bir ışıkla kaplandı. Sesi o kadar yükseldi ki, göklerden geliyor gibiydi. Melek, "Anneye çocuklarının neye ihtiyaçları olduğunun bilgisi bağışlanmadı. Varlıklı bey de gereksiniminin ne olduğunu bilmiyordu. Kimselere karanlık çöktüğünde çizme mi, cesedine giydirilecek terliklere mi gereksinimi olduğu açıklanmadı. O günahsız yavrular sağ kaldıysa, annelerinin özeni sonucu değil, onları hiç tanımamasına karşın merhamet edip sevgi besleyen bir kadın var diyeydi. İnsanların tümü kendilerini nasıl rahat ettireceklerini düşünerek değil, insanlara verdikleri sevgiyle var kalırlar. Daha önceleri Tanrı'nın insana hayattan tat alması için arzular bağışladığını biliyordum. Bugünse anladığım şu ki, gerçek bunları kat kat aşıyor. Biliyorum ki Tanrı, kullarının ayrı ayrı değil, beraberce yaşamalarını istiyor. Bu yüzden her birine kendi gereksinimlerini değil, hepsi için gerekenleri esinliyor. Biliyorum ki insanlar sadece kendilerini düşünerek var kalıyor gibi görünseler de aslında onlara hayat veren tek şey sevgidir. Seven Tanrı'ya, Tanrı sevene yaklaşır. Sevgiyi var eden sadece O'dur çünkü. Melek Tanrı'ya şükrederken sesi bütün barakayı inletti. Barakanın damı yarıldı. Göz kamaştıracak kadar parlak ışınlar göğe doğru yükselmeye başladı. Simon, karısı, çocuklar yerlere kapaklandılar. Melek gökyüzüne yükselmişti. Simon gözlerini açtığında barakası eskisi gibiydi. Hanımlar beyler, Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar adlı eserinin sonuna geldik. Yeni bir sesli kitapta yeniden görüşünceye dek esen kalın.